Evvel zaman içinde, kalın karlar altında, buzdan kaleler diyarında, güzeller güzeli bir prenses yaşarmış. Ama kalbine dokunan bir lanet varmış. Ne sevgi girebilmiş o kalbe, ne de sıcak bir gülümseme düşebilmiş yüzüne. Dondurucu bir yalnızlıkla büyüyen bu prensesin kaderi, kar taneleri gibi incecik bir umutla örülmüş. Gelin hep beraber kulak verelim bu prensesin öyküsüne. Uzak diyarlarda, karların hiç eksik olmadığı ve buz dağlarının göğe uzandığı bir krallık vardı. Bu krallığın adı Altea idi. Altea halkı her yıl şenliklerle kışın gelişini kutlar, karların getirdiği bereketi yüceltirdi. Ancak krallığın en büyük neşesi o yıl dünyaya gelen küçük bir prenses olmuştu. Prenses doğduğu anda kar taneleri gökyüzünde dans eder gibi yavaş yavaş düşmüş, halk bunun iyi bir alamet olduğuna inanmıştı. Küçük prensesin adı Liana idi. Kral Edmund ve Kraliçe Astrid, Liana'nın doğumu şerefine görkemli bir kutlama düzenledi. Komşu krallıklardan soylular, hatta uzak diyarlardan seyyahlar bu kutlamaya katılmak için yola çıkmıştı. Ancak krallığın bir köşesinde bu neşeye sinirle dişlerini sıkan biri vardı. Cadı Morwena. Morwena, Altea'nın dağlarında tek başına yaşayan, huysuz ve kıskanç bir cadıydı. Halk onun karanlık büyülerinden korkar, ismini anmaktan bile çekinirdi. Zamanında güzelliğiyle ünlü olan Morwena, zaman geçtikçe yalnızlaşmış, kibir ve kıskançlık kalbini kara bir taş gibi ağırlaştırmıştı. Prenses Liana'nın doğumu ve herkesin onu konuşması, Morwena'nın içindeki kıskançlık ateşini iyice harlamıştı. "Bu prenses," diye homurdandı kendi kendine. "Benim yerime neden bu kadar seviliyor? Ona dersini vermeliyim. Herkes benden korkacak." Morwena, gece yarısı büyülü aynasının karşısına geçti. "Karanlık güçler, benim sözlerimi duyun," diye mırıldandı. Aynanın içindeki görüntü önce buğulandı, sonra netleşti. Ayna, beşiğinde uyuyan minik prensesi gösteriyordu. Morwena'nın dudaklarında sinsice bir gülümseme belirdi. Prensesin kaderini değiştirecek bir büyü yapmak için en güçlü kar büyüsünü kullanmaya karar verdi. "Küçük Liana," dedi kendi kendine. "Doğduğun gün kutlanan bu mutluluk sonsuza kadar süremez. Seni karlar kadar soğuk ve yalnız bir kalple lanetleyeceğim. Hiç kimse seni sevemeyecek. Sen de kimseyi sevemeyeceksin." Morwena büyüsünü tamamladıktan sonra sabah erkenden saraya gitti. Yaşlı bir dilenci kılığında kraliyet muhafızlarından birini kandırarak prensesin odasına kadar ulaşmayı başardı. Küçük Liana beşiğinde tatlı tatlı uyuyordu. Cadı bebeğin üzerinde eğildi. Bir an için masum yüzüne bakarken tereddüt etti ama kıskançlık ona galip geldi. Bebeğin alnına hafifçe dokunarak büyüsünü fısıldadı. "Bu beşik senin hapsin olacak. Soğuk bir kalp senin yazgın olacak. Bir gün sevgi bulsan da yakın, lanetin kırılması zor olacak. Ancak saf sevgiyle karanlık dağılır. O zaman kaderin mutlulukla tamamlanır." Morwena'nın sesi alçalıp büyü tamamlanırken, küçük prensesin alnında bir buz kristali şekillendi. Ancak bebek uyanıp ağlamaya başlayınca bir yumuşama oldu. Morwena yaptığından bir an için pişmanlık duydu ama hemen saraydan kaçıp izini kaybettirdi. Sabah olduğunda bebek Liana'nın huzursuzca ağladığını duyan bakıcılar hemen Kraliçe Astrid'i uyandırdılar. Astrid, bebeğin alnındaki buz kristalini görünce içini bir korku sardı. Kral Edmund da yanına geldiğinde sarayın bilge büyücüsü olan Artemis çağrıldı. Artemis, prensesi dikkatle inceledikten sonra bir iç çekti. "Bu Morwena'nın işidir," dedi kararlı bir sesle. Prenses,
kar büyüsüyle lanetlenmiş. Onun kalbi yalnızlık ve soğukla dolacak. Ancak büyüde bir açıklık var. Kraliçe umutla sordu. Ne yapabiliriz Artemis? Bunu nasıl kırabiliriz? Artemis bastonuna yaslanarak yanıt verdi. Sadece gerçek bir sevgi, onun kalbindeki soğuğu eritebilir. Ama bu sevgi öyle kolay bulunmaz. Prenses büyüdüğünde kaderiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Kral ve kraliçe Lyana'yı her türlü kötülükten koruyacaklarına söz verdiler. Fakat lanetin etkilerinden ne kadar kaçabileceklerini bilmiyorlardı. Yıllar hızla geçmiş, Prenses Lyana büyümüştü. Artık 18 yaşında genç bir kadın olmuştu. Ancak Artemis'in uyardığı gibi lanetin etkileri Lyana'nın hayatında derin izler bırakmıştı. Herkes onu güzelliğiyle över, bembeyaz teni ve buz mavisi gözleriyle karlar diyarının bir yansıması gibi görürdü. Ama onunla tanışan herkes fark etmeden ondan uzaklaşırdı. Sarayın hizmetkarları bile Lyana ile yalnız kalmaktan çekinir, bir araya geldiklerinde tuhaf bir soğukluk hissederlerdi. Lyana'nın kalbi ise bu yalnızlıktan daha da katılaşıyor, buzdan bir duvar örüyordu. Ne kadar iyi biri olmaya çalışırsa çalışsın, kimseyle gerçek bir bağ kuramıyor, arkadaşlıkların yerini derin bir sessizlik alıyordu. Bu durum hem onu hem ailesini perişan ediyordu. Lyana, sabahları bahçedeki buz heykelleri arasında uzun yürüyüşlere çıkardı. Kimse ona eşlik etmezdi. Bugün de karlar arasında tek başına oturmuş, beyaz bir tavşanın izlerini takip ederken kendi kendine mırıldandı. Bir prenses olmanın ne anlamı var ki? Herkes bana hayran bakıyor ama kimse yanıma yaklaşmak istemiyor. Sanki ben bir canavarmışım gibi. Tam o sırada Artemis ağır adımlarla yanına geldi. "Prensesim," dedi yaşlı büyücü. "Güzelliğin eşsiz ama senin yüreğinde taşıdığın yükü anlayabiliyorum. Ancak bil ki kader dediğimiz şey bizim cesaretimizle şekillenir." Lyana gözlerini büyücüye çevirdi. "Kaderim," diye alayla gülümsedi. "Herkesi benden uzaklaştırmaktan başka bir şey değil." Artemis bir an sessiz kaldı. Sonra dikkatle konuştu. "Kral ve kraliçe seni korumak için çok çabaladı Lyana. Ama seni yalnız bırakmak istemeseler de kaderin seni denemekten vazgeçmeyecek. O yüzden kalbinde bir umut tohumu taşımaya devam et. Unutma, lanetin gücü yalnızca senin buna boyun eğdiğin kadar güçlüdür." Lyana bu sözleri düşündü ama içindeki soğukluk onu sarmalamaya devam ediyordu. O yıl Althea'nın geleneksel kış şöleni düzenlenmişti. Komşu krallıklardan prensler ve soylular saraya davet edilmişti. Kral Edmund belki bu şölen sayesinde Lyana'nın bir eş bulabileceğini ve lanetin etkilerini azaltabileceğini umut ediyordu. Salon ışıklarla süslenmiş, masalar kar meyveleri ve sıcak içeceklerle donatılmıştı. Lyana, zarif bir buz mavisi elbise içinde salona girdiğinde herkesin gözleri onun üzerindeydi. Prensler sırayla ona dans teklifinde bulundular ama her biri dans sırasında tuhaf bir ürperti hissediyor, dansı erken bitirmek için bir bahane uyduruyordu. Lyana, kısa sürede salonun kenarında, yalnız bir köşede oturur buldu kendini. Gözleri neşeyle dans eden diğer insanlara takıldı. Yüreği hüzünle dolarken kendi kendine mırıldandı. "Kimse benimle kalmıyor. Bu kadar kötü biri olabilir miyim?" O sırada yanına yaklaşan biri dikkatini çekti. Üzerinde gösterişsiz ama şık kıyafetler olan genç bir adamdı bu. Diğer prenslerden farklı olarak oldukça sade ve samimi bir havası vardı. Adam eğilerek Lyana'ya seslendi. "Prenses Lyana, dans teklifimi kabul eder misiniz?" Lyana şaşkınlıkla adamın yüzüne baktı. "Siz bir prens değilsiniz, değil mi?" Adam hafifçe gülümsedi. "Hayır prensesim,
Ben sadece bir gezginim. Adım Elias. Ama dans etmek için prens olmaya gerek var mı? Lyanna ilk kez biriyle bu kadar rahat bir konuşma yapıyordu. İçinde garip bir sıcaklık hissetti. Ama hemen kendini geri çekti. Elias, eğer beni tanısaydınız bu teklifi yapmazdınız. Elias'ın bakışları ciddileşti. Belki de sizi tanımak için bir fırsat vermelisiniz prenses. Bu sözler Lyanna'nın içindeki buz kalbinde bir çatlak gibi yankılandı. Ama tam o anda, Elias'a dokunduğu anda adam bir ürpertiyle geri çekildi. Garip bir his diye mırıldandı Elias. Ama bu sizi tanımama engel değil. Elias'ın bu kararlılığı Lyanna için çok yeniydi. Ancak gece ilerledikçe prenses kendini yine yalnız buldu. Kış şöleni sona erdiğinde Elias dışında hiç kimse Lyanna ile konuşmak istememişti. Prenses kendi odasına döndüğünde içindeki yalnızlık iyice ağırlaştı. Aynanın karşısına geçti ve kendi yansımasına baktı. Gözleri dolmuştu. Bu benim lanetim. Bu yalnızlık asla bitmeyecek. Ama o gece bir karar verdi. Sarayda bir kafeste yaşar gibi hissetmekten yorulmuştu. Lyanna ilk kez sarayın dışındaki dünyayı görmeye, belki de kendi kaderini değiştirmeye karar verdi. Ertesi sabah kimseye haber vermeden üzerine sade bir pelerin alarak saraydan ayrıldı. Yanında ne bir muhafız ne de bir rehber vardı. Tek istediği Althea'nın dışındaki hayatı görmek ve bu laneti kendi başına çözmekti. Prenses Lyanna sabahın ilk ışıklarıyla saraydan ayrılmıştı. Althea'nın dışındaki dünya onun daha önce yalnızca kitaplarda okuduğu kadar büyüleyici ve gizemliydi. Karla kaplı ormanlar, uzaklarda yükselen dağlar ve fırtına öncesi sessizliği andıran bir huzur. Ancak Lyanna'nın kalbindeki soğukluk bu güzellikleri gölgede bırakıyordu. Pelerinine sıkıca sarılarak yürürken kendi kendine mırıldandı. Bu laneti kırmanın bir yolu olmalı. Kimse bana yardım edemiyorsa ben kendi başıma bir çare bulacağım. Ama bu çaba kolay olmayacaktı. Lyanna yalnızlığın ve lanetin ağırlığını her adımda hissediyordu. Yol boyunca karşısına çıkan köylüler ona bir an için ilgiyle bakıyor, ancak bakışları kısa sürede ürkek bir ifadeye dönüşüyordu. Hiç kimse Lyanna'ya yaklaşmak istemiyordu. Günlerce yürüyen Lyanna sonunda bir ormanın derinliklerinde küçük bir kulübeye ulaştı. Kulübe, karlarla çevrili bir açıklığın ortasında duruyordu. Bacası tüten bu şirin kulübe, yorgun düşmüş Lyanna için bir umut ışığı gibiydi. Kapıyı çalmadan önce bir an tereddüt etti. Ya burada da yalnız bırakılırsam? Ama artık geri dönemezdi. Kapıyı tıklattı. Kısa bir süre sonra kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Kadının yüzünde yorgun ama sıcak bir ifade vardı. Lyanna'yı baştan aşağı süzdü ve gülümseyerek sordu. Bu soğukta yalnız başına ne arıyorsun güzel kızım? Lyanna kadınla göz göze geldiğinde bir şey fark etti. Bu kadın diğerlerinden farklıydı. Lyanna'nın yanında durmaktan rahatsızlık duymuyordu. Ben yoldan geçiyordum. Biraz dinlenebilir miyim? Yaşlı kadın kapıyı ardına kadar açtı. Tabii ki, gir içeri. Bu soğukta dışarıda kalman olmaz. Kadının adı Mara'ydı. Yıllardır bu ormanda yalnız yaşayan bir bitki bilimciydi. İnsanlardan uzak durmayı seçmişti ama yüreği hala sevgi doluydu. Lyanna, Mara'ya kendisiyle ilgili fazla detay vermekten kaçındı. Sadece bir yolculukta olduğunu söyledi. Ancak birkaç gün Mara'nın yanında kalınca aralarındaki dostluk derinleşti. Mara'nın samimiyeti, Lyanna'nın içindeki yalnızlığa bir nebze olsun iyi gelmişti. Bir gün Lyanna Mara'ya sordu. Neden benim yanımda bu kadar rahatsız olmuyorsun? Herkes benden uzak duruyor. Mara, Lyanna'ya dikkatle baktı ve şöyle dedi. Senin taşıdığın yükü hissediyorum kızım.
Kalbin soğuk bir buz tabakasıyla kaplanmış ama bu seni kötü biri yapmaz. Soğuğun ardında çok güçlü bir sevgi var. Seninle kalmamın sebebi bu sevgiyi görebiliyor olmam. Bu sözler Lyana'nın yüreğinde ilk kez küçük bir sıcaklık hissettirdi. Ancak Mara'nın bu dostluğu bile Lyana'nın lanetini kıramıyordu. Bir sabah Lyan'a kulübenin önünde karla oynarken uzaklardan bir ses duydu. Birinin şarkı söylediği belliydi. Ses yumuşak ve melodikti. Karla kaplı ormanın sessizliğinde yankılanıyordu. Lyan'a sesin geldiği yöne doğru yürüdü ve sonunda bir ağacın altında oturan genç bir adam gördü. Bu kişi, kış şöleninde Lyana'ya dans teklif eden Elias'tı. Elias, şaşkınlıkla Lyana'ya baktı. "Prenses Lyana, sizi burada bulacağımı hiç düşünmezdim." Lyan'a Elias'ı görünce şaşırdı ama onun sıcak bakışları karşısında bir rahatlık hissetti. "Elias, burada ne yapıyorsun?" Elias gülümseyerek cevap verdi. "Saraydan ayrıldığınızı duyunca sizi merak ettim. Bir şekilde bu ormanda olduğunuzu hissettim ve işte buradayım." Lyan'a, Elias'ın peşinden geldiğini öğrendiğinde karışık duygular yaşadı. Bir yandan onun varlığı hoşuna gidiyordu. Diğer yandan Elias'ın lanet nedeniyle zarar görebileceğinden korkuyordu. "Beni takip etmemeliydin," dedi sert bir sesle. "Yanımda olmak tehlikeli olabilir." Elias sakin bir şekilde karşılık verdi. "Tehlikeyi göze almazsak hayatın anlamı ne olur ki? Sizin yalnız kalmanızı istemiyorum prensesim." Bu cesur sözler Lyana'nın kalbindeki buzda yeni bir çatlak oluşturdu. Elias, Lyana'nın yolculuğuna eşlik etmeye karar verdi. Onun bu kararlılığı Lyana'ya hem korku hem de umut veriyordu. Elias ve Lyan'a Mara'ya veda edip birlikte yolculuklarına devam ettiler. Elias, bir zamanlar lanetiyle ilgili bir efsane duyduğunu anlattı. Bu efsaneye göre Morvena'nın lanetini kırmak için Altea'nın en yüksek dağının zirvesindeki Buz Kalbi mağarasına ulaşmak gerekiyordu. Burada sadece gerçek sevginin ısıtabileceği bir buz kristali saklıydı. Eğer Lyan'a ve Elias bu kristali bulabilirse lanet kırılabilirdi. Lyan'a bu efsaneyi dinlerken içinde bir umut ışığı yandı ama aynı zamanda korkuyordu. "Elias," dedi usulca, "ya bu laneti kıramazsak? Ya sen de diğerleri gibi beni yalnız bırakırsan?" Elias kararlı bir şekilde Lyana'nın elini tuttu. "Sizin için buradayım Lyan'a ve ne olursa olsun sonuna kadar sizinle kalacağım." Bu sözler Lyana'nın içinde bir şeyleri değiştirmişti. Elias'ın dokunuşu kalbindeki soğuğu biraz olsun eritiyor gibiydi. Ancak önlerinde zorlu bir yolculuk vardı. Buz Kalbi mağarası, kar fırtınalarının ve tehlikeli uçurumların olduğu bir dağın zirvesindeydi. Lyan'a ve Elias, Altea'nın en yüksek dağlarından birine, Auriel Dağı'na doğru ilerliyorlardı. Dağ, her zaman yoğun kar fırtınaları ve keskin rüzgarlarla çevriliydi. Onu zirveye tırmanmak, cesaret, dayanıklılık ve biraz da şans gerektiriyordu. Ancak Elias'ın kararlılığı ve Lyana'nın içindeki laneti sona erdirme arzusu onları yola devam etmeye zorluyordu. Yolculuğun ilk günlerinde kar yağışı ve soğuk dayanılabilir seviyedeydi. Elias, Lyana'nın yorulmaması için arada bir şarkılar söylüyor, onun dikkatini yolun zorluklarından başka yöne çekmeye çalışıyordu. Lyan'a, Elias'ın bu kadar neşeli oluşuna hayran kalıyordu. Bir yandan da korkuyordu. Bu dostluk ne kadar güçlü olursa olsun, lanet Elias'ı da ondan uzaklaştırabilirdi. "Elias," dedi bir akşam, kamp ateşi başında otururlarken, "neden hala yanımdasın? Daha önce kimse benimle bu kadar uzun süre kalmaya dayanamadı." Elias gözlerini Lyana'ya dikti ve gülümseyerek cevap verdi. "Belki de senin sandığın kadar soğuk değilsindir prensesim. Belki de insanların seni anlaması zaman alıyordur." Lyan'a bu sözlere inanamasa da
Elias'ın yanında kendini daha sıcak hissetmeye başlamıştı. Yıllardır içindeki yalnızlık, Elias'ın samimiyetiyle yavaş yavaş çözülüyordu. Yolculuğun 3. gününde işler zorlaşmaya başladı. Dağın yamaçlarına yaklaştıkça rüzgar daha da sertleşiyor, kar fırtınası göz gözü görmez hale getiriyordu. Liana'nın pelerini ince bir buz tabakasıyla kaplanmıştı ve yorgunluktan neredeyse yürüyemeyecek hale gelmişti. Bir ara Liana tökezledi ve yere düştü. Elias hemen yanına koştu. "Liana, iyi misin?" diye sordu. Gözleri endişeyle doluydu. "Elias, artık devam edemem," diye fısıldadı Liana. "Bu lanet yüzünden her şey daha da zorlaşıyor. Belki de vazgeçmeliyiz." Elias dizlerinin üzerine çöktü ve Liana'nın yüzüne baktı. "Hayır," dedi kararlı bir sesle. "Vazgeçmeyeceğiz. Çünkü senin için bu laneti kırmaya değer." Bu sözler Liana'nın içindeki bir başka buz katmanını daha eritti. Elias'ın kararlılığı, onun kalbindeki umutsuzluğa karşı küçük ama güçlü bir ışık yakıyordu. Elias, Liana'yı ayağa kaldırdı ve ona destek olarak yürümeye devam etti. 5. günün sonunda buz kalbi mağarasına ulaştılar. Mağara, devasa bir buzdan kapıyla korunuyordu. Kapının üzerinde eski bir dilde yazılmış yazılar vardı. Elias kapıya yaklaşıp yazıyı inceledi. "Yalnızca gerçek sevgi bu kapıyı açabilir," diye çevirdi yazıyı. Liana başını eğerek fısıldadı. "Gerçek sevgi. Bu bende yok. Ben sadece lanetliyim. Kalbim sevgiye kapalı." Elias bir adım atarak Liana'nın ellerini tuttu. "Hayır," dedi yumuşak bir sesle. "Sen düşündüğün kadar yalnız değilsin. Çünkü burada senin yanında biriyim ve bu sevgiden başka bir şey değil." Bu sözlerle birlikte Elias ellerini kapıya koydu. Liana da tereddütle onun yanına gelip ellerini kapıya koydu. Bir anda kapının üzerindeki buz çatırdayarak erimeye başladı. Bir ışık patlamasıyla kapı yavaşça açıldı. Mağaranın içinde devasa bir buz kristali duruyordu. Bu, efsanelerde bahsedilen buz kalbi idi. Kristal, soğuk ama bir o kadar da huzur verici bir ışık yayıyordu. Liana ve Elias, kristale doğru birlikte yürüdüler. Ancak tam yaklaşmışlardı ki, mağara sallanmaya başladı. Bir anda mağaranın derinliklerinden bir ses duyuldu. Bu, Morvena'nın yankılanan, soğuk ve keskin sesiyle doluydu. "Demek buraya kadar geldiniz," diye alayla güldü ses. "Ama bu kristali almak düşündüğünüz kadar kolay olmayacak." Bir anda mağaranın ortasında buzdan bir figür belirdi. Bu figür, Morvena'nın bir yansımasıydı. "Prenses, bu lanet senin kalbine işledi. Gerçek sevginin onu kırabileceğini mi sanıyorsun? Denemek istiyorsanız bir bedel ödemeniz gerekecek." Elias ileri bir adım attı. "Ne bedeli olursa olsun ödemeye hazırım," dedi cesurca. Morvena'nın buzdan figürü bir kahkaha attı. "O halde gerçek sevginizi kanıtlayın. Prensesin kalbindeki son buzu eritmek için kendi canınızı feda etmeniz gerekebilir." Liana korkuyla Elias'a baktı. "Hayır, bunu yapamazsın. Bu benim lanetim, benim yüküm." Elias, Liana'nın gözlerinin içine baktı ve yumuşak bir sesle konuştu. "Liana, gerçek sevgi fedakarlık gerektirir. Ama bu fedakarlık yalnızca sevdiğin birine verilirse anlam taşır. Ve ben bunu yapmaktan korkmuyorum." Elias, ellerini buz kalbine uzattı. Ancak tam o anda Liana onu durdurdu. "Hayır," dedi kararlı bir sesle. "Bu laneti ancak ben kırabilirim. Çünkü artık yalnız olmadığımı biliyorum. Elias, senin sevgini hissettim. Ama bunu kabul etmek benim kendi cesaretimle olmalı.
Lyanna ellerini buz kalbine koydu ve derin bir nefes aldı. İçindeki tüm korkuları, yalnızlıkları ve soğukluğu dışarı saldı. Kalbi yavaşça ısınmaya başlarken mağaranın içindeki buz kristali eridi ve bir ışık dalgası her yeri doldurdu. Işık dalgası sona erdiğinde Lyanna'nın alnındaki buz kristali yok olmuştu. Kalbi artık soğuk değildi. Morwena'nın figürü mağaranın içinde çatırdayarak yok oldu ve lanet tamamen kırıldı. Elias, Lyanna'ya baktı ve hafifçe gülümsedi. "Başardın," dedi. Lyanna gözlerinden akan yaşlarla ilk kez gerçekten sevildiğini hissediyordu. İlk kez yalnızlık hissi yerini mutluluğa bırakmıştı. Lyanna ve Elias buz kalbi mağarasından çıktıklarında dünyayı farklı bir gözle görmeye başladılar. Karlar artık sadece soğuk bir örtü değil, huzur dolu bir güzelliğin sembolüydü. Lyanna'nın kalbindeki buz erimiş, yerini sıcak bir sevgiye bırakmıştı. İlk kez çevresindeki dünyaya karşı bağ kurabileceğine inanıyordu. Elias, Lyanna'ya dönüp gülümsedi. "Lanet kırıldı," dedi. "Ama biliyorum ki bu yolculuk yalnızca bir başlangıçtı." Lyanna gözlerinde minnettarlıkla Elias'a baktı. "Evet," diye fısıldadı. "Bu yolculuk sadece benim değil, bizim hikayemizdi. Ve bu hikayenin nasıl devam edeceğini görmek için sabırsızlanıyorum." Dağdan aşağı inerken Lyanna ve Elias, Althea'nın halkını şaşırtacak bir dönüşün planlarını yapıyordu. Saraya vardıklarında onları bekleyen manzara hem duygusal hem de heyecan vericiydi. Kraliçe Astrid kızını gördüğünde gözyaşlarına boğuldu. "Lyanna, tanrılara şükür ki sağ salim döndün," diye haykırarak kızına sarıldı. Ancak Lyanna'nın sıcaklığını hissettiğinde geri çekilip şaşkınlıkla yüzüne baktı. "Sen, bu sıcaklık." Kral Edmund da yanlarına geldi ve Lyanna'nın alnında artık buz kristalinin olmadığını fark etti. "Lanet, kırıldı mı?" diye sordu heyecanla. Lyanna başını salladı ve gülümseyerek cevap verdi. "Evet baba, lanet kırıldı. Artık yalnız değilim." Halk sarayın önünde toplanmış, krallığın sevgili prensesinin dönüşünü kutlamak için bekliyordu. Ancak onları asıl şaşırtan prensesin yanındaki Elias oldu. Elias asil bir duruşla halkın karşısına geçti ve Lyanna'nın elini tuttu. Lyanna, Elias'a bakarak cesurca konuştu. "Bu cesur adam sayesinde lanetim kırıldı. Yıllardır hissettiğim yalnızlık, onun sevgisiyle sona erdi. Gerçek sevginin gücünü onunla öğrendim." Halk önce bir sessizlik içinde kalmış, sonra sevinçle tezahürat yapmaya başlamıştı. Çünkü bu hikaye sadece bir prensesin kurtuluşu değil, aynı zamanda sevginin, cesaretin ve fedakarlığın gücüne dair bir ders olmuştu. Birkaç ay sonra Althea'da görkemli bir düğün düzenlendi. Lyanna ve Elias'ın evliliği sadece bir krallık değil, çevredeki birçok halk içinde umut ve mutluluğun sembolü olmuştu. Kraliyet bahçesi karlar içinde parıldarken düğüne katılanlar Lyanna'nın artık içindeki sıcaklığı çevresine yaydığını fark ettiler. Düğün gecesi Elias Lyanna'nın yanında dururken fısıldadı. "Lyanna, artık karlar diyarının yalnız prensesi değilsin. Sen sevginin ve cesaretin prensesisin." Lyanna Elias'a bakarak gülümsedi. "Ve sen de yalnız bir gezginken benimle birlikte bir kahramana dönüştün." Lyanna ve Elias'ın evliliği sadece krallığı değil, onların günlük hayatlarını da değiştirdi. Elias, Lyanna'nın hayatına neşe katmayı bir alışkanlık haline getirmişti. Günlük işlerde bile mizahi bir dokunuş bulmayı başarırdı. Bir gün, Elias yemek masasında komik bir şekilde kar fırtınasının içinde dans edişini taklit ederken, Lyanna kahkahalarla güldü. Krallığın hizmetkarları bile bu yeni çiftin enerji ve mutluluğuyla dolmuştu. Kraliçe Astrid bir gün Kral Edmund'a dönerek şöyle dedi. "Lyanna'mız sonunda mutlu ama bu mutluluk yalnızca onun cesaretiyle
ve Elias'ın sevgisiyle mümkün oldu. Lyana'nın hikayesi, Altea halkı arasında nesilden nesile anlatılacak bir masal oldu. Bu hikaye, insanların zor zamanlarında bile umudu bırakmamaları gerektiğini hatırlattı. Çünkü sevgi, en kalın buzları bile eritebilecek güce sahipti. Ve böylece Lyanna ve Elias, Karlar Diyarı'nda mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüler. Onların hikayesi, yalnız bir prensesin cesur bir gezginle birlikte kaderini değiştirdiği gerçek bir sevgi masalı olarak hatırlandı. Bir varmış, bir yokmuş. Kar taneleri gökten yıldız gibi yağarmış. Rüzgarlar şarkı söyler, buz dağları masallar saklarmış. Kuzeyin soğuk topraklarında efsaneler hep rüzgarla taşınırdı. Yaşlılar, çıtırdayan ateşlerin başında çocuklara bir hikaye anlatırlardı. Her 1000 yılda bir, kış perileri, karların en saf olduğu zamanda büyük bir buz sarayı inşa eder. Bu sarayda bir kar küresi saklanır. Ama bu küre sıradan bir küre değildir. Kalpten gelen en saf dilekleri gerçekleştirir. Yalnızca cesur ve dürüst olanlar bu dilek küresinin sihrine erişebilir. Efsane bir masaldan ibaret gibi görünse de 17 yaşındaki Elira için bu hikaye bambaşka bir anlam taşıyordu. Elira, kasabanın en fakir köşesinde annesiyle yaşayan zeki ve cesur bir kızdı. Babası yıllar önce bir kış fırtınasında kaybolmuştu ve geride kalan 2 kişilik aile hayatlarını zor da olsa devam ettiriyordu. Elira hem annesinin yükünü hafifletmek hem de içindeki keşif arzusunu tatmin etmek için her gün ormana gidip odun toplar, bazen de karların içinde değerli bitkiler arardı. Bu yıl kış diğerlerinden farklıydı. Kar taneleri adeta birer küçük yıldız gibi parlak ve ağır ağır düşüyordu. İnsanlar arasında garip bir söylenti dolanmaya başlamıştı. Kış perileri buz sarayını inşa etti. Ancak bununla birlikte başka bir haber de vardı. Periler bu yıl sessizdi, hüzünlüydü. Çünkü dilek küresi yerinde yoktu. Bir sabah Elira annesinin yanında uyanırken dışarıdan bir çığlık duydu. Komşuları, yaşlı Freya teyze, sokakta endişeyle bağırıyordu. "Kar küresi çalındı, bu kış perilerin laneti üzerimize çökecek," dedi. Kasabadaki insanlar korkuyla birbirine bakıyor, kimi perileri suçluyor, kimi bu sihirli nesneyi çalan gizemli bir varlıktan bahsediyordu. Elira sessizce pencereden dışarı baktı. Kasabanın meydanı buz gibi soğuğa rağmen insanlarla dolmuştu. Herkes panik içindeydi. Ama Elira'nın zihni başka bir yerdeydi. "Eğer küreyi bulabilirsem, kış perilerinin yardımını kazanırım. Annemin hayatını kolaylaştıracak bir dilek dileyebilirim," diye düşündü. Ama daha derinlerde bu gizemi çözmek ve kendini kanıtlamak için bir fırsat olduğunu hissediyordu. O gün ormana odun toplamaya gitmek bahanesiyle annesinden izin aldı ve kasabanın kuzeyindeki tepelere doğru yola çıktı. Efsanelerde bahsedilen buz sarayının oralarda bir yerde olduğu söylenirdi. Elira karları yararak ilerlerken içindeki heyecan ve korku birbirine karışıyordu. Rüzgar ona fısıldar gibi uğulduyordu. Sanki yolunu tarif ediyor, bir yandan da onu uyarıyordu. Güneş soğuk gökyüzünde parlamayı bırakıp batmaya başladığında Elira sonunda onu gördü. Dağların arasında yükselen devasa bir buz sarayı. Gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Kristal gibi parlayan duvarları, buzdan kuleleriyle bu saray gerçekti. Ama o anda bir şey fark etti. Sarayın çevresinde garip bir sessizlik vardı. Ne rüzgar uğulduyordu, ne de kuşlar ötüyordu. Sarayın devasa kapısına yaklaştı. Kapı, elini dokunur dokunmaz ağır ağır açıldı. İçerideki soğuk adeta kemiğine işledi. Elira derin bir nefes aldı ve adımını içeri attı. Sarayın koridorları
büyüleyici ve ürkütücü bir güzellikteydi. Duvarlardan sarkan buz sarkıtları, yerleri kaplayan kristal kar, her şey bir rüyadan farksızdı. Ama o sırada uzaktan yankılanan bir homurtu duydu. Elira korkuyla duraksadı. Ses derinlerden geliyordu. Ağır ve hüzünlüydü. Sarayın bir yerinde yalnız bir yaratık olduğunu hissetti. Kar küresini çalan kim ya da neyse ona çok yakındı. Elira'nın zihninde tek bir düşünce vardı. Bu kar küresini geri almak için buradayım. Ne olursa olsun başarmalıyım. İşte böylece cesur genç kızın buz sarayındaki macerası başlamış oldu. Elira derin bir nefes alıp sarayın karanlık koridorlarında ilerlerken yankılanan homurtular daha da belirginleşti. Burası sadece buzdan değil, aynı zamanda bir tür hüzünden yapılmış gibiydi. Her adımda duvarlardaki buz kristallerinin içinde hareket eden gölgeler gördüğünü sandı. Ancak kendini korkuya kaptırmamalıydı. Çünkü bu sarayda yalnız olmadığını biliyordu. Sesler onu geniş bir salona yönlendirdi. Burası sarayın tam kalbi olmalıydı. Ortada devasa bir buz sütun yükseliyor, tavandan sarkan kristal sarkıtlar ay ışığında parlıyordu. Ancak dikkatini asıl çeken, salonun merkezinde koca bir yaratığın oturuyor olmasıydı. Elira, devin büyüklüğü karşısında neredeyse nefes almayı unuttu. Dev, buzdan bir tahtta oturuyor, başını avuçlarının arasına almış hüzünle inliyordu. Üzerinde kalın, yıpranmış bir kürk vardı ama yine de devin kocaman elleri ve kaslı kolları açıkça görünüyordu. Yüzü ise hayal ettiğinden farklıydı. Korkutucu değil, aksine hüzün dolu bir ifadeyle bakıyordu. Elira dikkatle yaklaşıp seslendi. "Hey, sen kimsin?" Dev bir anda irkilip başını kaldırdı. Kocaman gözleriyle baktı. Gözlerinde öfkeyle karışık bir şaşkınlık vardı. "Sen de kimsin?" diye gürledi. Sesi salonun duvarlarında yankılanıyordu. "Benim adım Elira. Kar küresini arıyorum. Onu geri getirmeliyim. Onu sen mi çaldın?" diye cesaretini toplayarak sordu. Devin kaşları çatıldı. Derin bir nefes alıp homurdandı. "Evet, o küreyi ben aldım ama kimse anlamaz. Kimse benim neden yaptığımı anlamaz," dedi ve başını tekrar avuçlarının arasına gömdü. Elira, devin gözlerindeki hüzünden cesaret alarak birkaç adım daha yaklaştı. "O küre kış perilerine ait. Onu geri götürmeliyim. Yoksa her şey mahvolacak. Bunu yaparak ne kazandın ki?" Dev, kızın cesareti karşısında şaşırmış gibiydi. Gözlerini kısarak baktı. "Kazandın mı?" "Hayır, hiçbir şey kazanmadım. Sadece bu buz gibi yalnızlıktan bir an olsun kurtulmak istedim." Elira şaşkınlıkla devin sözlerini dinliyordu. "Yalnızlık mı? Senin gibi bir dev neden yalnız olur ki? Sen güçlü, korkutucu birisin. İnsanlar sana yaklaşmaz mı?" Dev acı bir kahkaha attı. "Görünüşe aldanma küçük kız. Benim ismim Frost. İnsanlar benim gibi bir devi yalnızca bir tehdit olarak görür. Korkarlar, kaçarlar. Yüzyıllardır bu dağlarda yalnız yaşıyorum. Konuşacak bir dostum bile yok." Elira, devin sesindeki hüzne kayıtsız kalamadı. "Ama kar küresini çalarak yalnızlığını sona erdiremezsin. Küre dilekleri gerçekleştirir. Ama bu dileğin kışın dengesini bozacağını bilmiyor musun?" Frost başını eğdi. "Biliyorum. Ama o küreyi ellerimde tutarken bile sanki birileri benim dileğimi duyacakmış gibi hissettim. Sanki biri gelip benimle konuşacakmış gibi." Elira bir süre sessiz kaldı. Dev, korkutucu olmasına rağmen kalbinde büyük bir hüzün taşıyordu. Ona karşı öfke yerine bir tür şefkat hissetti. "Frost," dedi yumuşak bir sesle. "Belki senin dileğin dostluktu ama bunu yanlış bir şekilde aradın. Küreyi geri verirsen belki periler sana yardım eder. Belki bu yalnızlığın gerçekten sona erer." Dev gözlerini kapatıp düşündü. "Bana kimse yardım etmez. Periler bile. Onlar beni dışlarlar. Küreyi versem bile hiçbir şey değişmez."
Elira bir adım daha yaklaştı. Şimdi devin hemen karşısındaydı. Korkmadan gözlerinin içine baktı. "Eğer bu küreyi geri götürmeme yardım edersen, ben sana söz veriyorum. Yalnız kalmayacaksın. Seni arkadaşım olarak kabul ederim." Frost bu sözler karşısında şaşkınlıkla irkildi. "Arkadaş mı? Benimle senin gibi biri arkadaş mı olur?" Elira gülümsedi. "Neden olmasın? Ama önce küreyi geri götürmeliyiz. Yoksa hepimiz bu kışın laneti altında kalırız." Frost bir süre sessiz kaldı. Sonra derin bir nefes alıp ayağa kalktı. Yerden kalkarken buz zemini titredi. "Peki," dedi. "Sana yardım edeceğim. Ama unutma, periler beni görürse seni de bana yardım ettiğin için suçlayabilirler." Elira kararlı bir şekilde başını salladı. "Beraber yaparız. Hadi gidelim." Ve böylece Elira ve yalnız Dev Frost, kar küresini geri götürmek ve kış perilerini yeniden sevindirmek için birlikte yola çıkmaya karar verdiler. Ancak bu yolculuk sandıklarından çok daha tehlikeli olacaktı. Çünkü periler sadece kürenin değil, Frost'un da peşindeydi. Elira ve Frost, buz sarayından dışarı adım attıklarında soğuk rüzgar yüzlerine sertçe çarptı. Gökyüzü karanlık bir griye bürünmüş, kar taneleri savruluyordu. Frost, koca elleriyle kar küresini dikkatlice taşıyor, Elira ise onun yanında yürüyordu. Devasa adımlar atan Frost'un yanında, Elira adeta minicik kalıyordu. "Şimdi ne yapacağız?" diye sordu Elira, yüzünü rüzgardan korumaya çalışarak. Frost derin bir nefes alıp kar küresine baktı. "Kış perilerinin vadisine gitmeliyiz. Küreyi oraya bırakmamız gerekiyor. Ama oraya ulaşmak kolay olmayacak. Periler bana güvenmez. Seni bile tehlikeye atabilirler." Elira kararlılıkla başını salladı. "Eğer bunu yapmazsak her şey daha kötü olacak. Kış sonsuza dek sürebilir. Annem, köydeki herkes bu felaketi hak etmiyor. Bunu birlikte başaracağız." Frost, Elira'nın cesaretine hayran kalmıştı. Bu küçücük insan korkusuzca devasa bir tehlikenin içine atılıyordu. "Tamam," dedi. "Ama dikkatli ol. Periler hem güzel hem de tehlikelidir. Onların oyunlarına kapılmamalısın." Yola koyulduklarında kar daha da şiddetli bir şekilde yağmaya başladı. Rüzgar adeta kulaklarına bağırıyordu. Yolculuk sırasında Elira, Frost'a onun yalnızlığı hakkında sorular sormaya başladı. "Neden insanlardan bu kadar uzak yaşıyorsun? Seni tanısalar belki de korkmazlar," dedi Elira. Frost hüzünle gülümsedi. "Beni tanımaları için önce korkularını yenmeleri gerek. İnsanlar gördüklerine inanır. Ben büyük ve korkutucuyum. Hiçbiri benimle konuşmayı denemez bile. Yalnızlık, alışması zor ama kaçınılmaz bir şeydi benim için." Elira, devin sözlerini dinlerken bir şey fark etti. Frost'un büyüklüğüne rağmen içindeki yalnızlık onu çok daha küçük ve kırılgan yapıyordu. İkili, birkaç saat süren zorlu yürüyüşün ardından kış perilerinin vadisine yaklaştı. Burası bembeyaz bir cennet gibiydi. Ağaçların dalları kristaller gibi parlıyor, yerden yükselen bir sis ortamı daha da büyülü kılıyordu. Ancak Frost bir anda durdu. "Buradan sonra dikkatli olmalıyız," dedi alçak bir sesle. "Periler bizi izliyor olabilir." Etrafına baktı ama hiçbir şey göremedi. "İzliyor mu? Nerede?" Frost cevap vermeden önce bir anda rüzgar durdu. Sessizlik o kadar yoğundu ki Elira kendi nefesini bile duyabiliyordu. Ardından ince bir kahkaha sesi yankılandı. "Kim cesaret eder de bizim vadimize adım atar?" dedi melodik bir ses. Elira sesin geldiği yöne bakmaya çalışırken birden havada süzülen 3 kış perisi belirdi. Zarif, ışıl ışıl parlayan kanatları ve soğuktan daha keskin bakışlarıyla etraflarına bir tür tehdit yayıyorlardı. Perilerden biri elindeki kristal bir asayı sallayarak
Frost'u işaret etti. "Sen!" diye bağırdı. "O küreyi çaldın. Nasıl cüret edersin?" Frost, sakin bir şekilde küreyi kaldırarak konuştu. "Küreyi geri getirdim. Yanlış yaptığımı biliyorum. Ama kimse benim yalnızlığımı anlayamaz. Sadece bir an için bile olsa dileğim gerçekleşsin istedim." Periler onun sözlerini duyunca öfkeli kahkahalarla güldüler. "Senin gibi kaba bir devin dileği mi? Ne saçma!" dediler. Elira bu küçümseyici tavır karşısında öne atıldı. "Durun, Frost'un yaptığının yanlış olduğunu kabul ediyoruz. Ama onu küçümseyerek hiçbir şey çözemezsiniz. O bu küreyi geri getirmek için bana yardım etti. Sadece yalnızdı. Gerçekten yalnızlığını anlasaydınız, belki böyle yargılamazdınız." Periler Elira'nın sözleriyle şaşırmış gibi göründü. Ancak hemen ardından biri sertçe konuştu. "Bu küre kışın dengesini koruyor. Frost bunu çalarak kışın düzenini bozdu. Bunun bedelini ödemek zorunda." Elira, perilerin sert tavrına rağmen geri adım atmadı. "Küreyi geri aldınız. Şimdi kışı kurtarabilirsiniz. Frost'un yalnızca bir şansı olmasını istemesi suç mu? Ona yardım etmek yerine neden düşman oluyorsunuz?" Tam o sırada perilerden en yaşlı olanı elindeki asayla havayı işaret etti. "Küreyi geri aldık ama Frost'un hatasının bedelini ödemesi gerek. Onu sonsuza dek bu vadide hapsetmeliyiz." Frost bu sözler karşısında başını öne eğdi. "Eğer böyle olması gerekiyorsa kabul ediyorum. Yeter ki Elira zarar görmesin." Elira gözlerini kocaman açarak bağırdı. "Hayır, bu adil değil. Frost yalnızca bir dilek diledi. Eğer bedel ödenecekse hep birlikte ödeyelim." Periler Elira'nın cesaretinden etkilenmiş gibiydi. En yaşlı peri bir süre düşündü, sonra konuştu. "Pekala, Frost'u serbest bırakabiliriz ama bir şartla. İkiniz birlikte bu vadinin sınırlarını koruyacaksınız. Kışı dengede tutacak, kar küresinin yeniden çalınmasını engelleyeceksiniz." Elira ve Frost birbirlerine baktılar. Elira bu teklifi kabul ettiğini gösteren bir baş hareketi yaptı. "Tamam," dedi. "Birlikte yaparız." Ve böylece Frost'un yalnızlığı sona erdi. Ama bu yolculuk onların birlikte verecekleri kararların sadece başlangıcıydı. Periler Elira ve Frost'un anlaşmayı kabul etmesinin ardından kristal asalarını kaldırarak parlak bir ışık yaydılar. Kar küresi havada süzülerek peri liderinin ellerine geçti. Küreyi dikkatle inceleyen peri başını sallayarak hafif bir gülümsemeyle konuştu. "Küreyi geri getirdiğiniz için kış yeniden dengelenecek. Ancak Frost'un yaptığı hatanın sonuçlarını görmezden gelemeyiz. Vadimizin ve kışın dengesini koruma görevi artık sizin omuzlarınızda. Bu görev hem bir ceza hem de bir şans olacak. Eğer birlikte başarırsanız, Frost'un yalnızlığı ve insanlarla aranızdaki duvarlar ortadan kalkabilir." Elira cesurca öne çıktı. "Bu görevi kabul ediyoruz. Ama Frost'u yalnız bir suçlu gibi göstermekten vazgeçin. O düşündüğünüzden daha yüce bir kalbe sahip." Frost, Elira'nın arkasında sessizce duruyordu. Koca elleri hafifçe önünde birleşmişti. Yüzündeki şaşkınlık yerini minnettarlığa bırakmıştı. Yıllardır kendisini anlayan birini beklemişti ve şimdi sözleri ona derin bir rahatlık veriyordu. Periler, Elira ve Frost'a yeni görevlerini anlattılar. Vadinin sınırlarında kışın dengesini bozmaya çalışan kar avcıları ve sihirbazlar vardı. Bazıları kar küresinin peşindeydi, bazıları ise kışın sonsuza dek sürmesini istemiyordu. Bu tehditlere karşı vadinin sınırlarını korumak, Frost ve Elira'nın görevi olacaktı. Elira, bir an için bu zorlu görevin ağırlığını hissetti. Ama gözleri Frost'a kaydığında
Yalnızca onun desteğiyle bu işi başarabileceklerini biliyordu. Peri lideri bir kez daha konuştu. Elira, cesaretin bizi etkiledi. Ama unutma, Frost hala bir dev ve devler genellikle sadece güçleriyle hareket eder. Onu anlamak ve yönlendirmek senin görevin olacak. Aynı şekilde Frost, sen de Elira'yı korumak zorundasın. Çünkü bu yolculuk ikinizin dostluğuna dayanacak. Periler sözlerini tamamladıktan sonra bir ışık huzmesiyle kayboldular. Vadinin sessizliği yeniden hakim olmuştu. Peri Vadisi'nden uzaklaşarak sınırdaki ilk nöbet yerlerine doğru ilerlediler. Karla kaplı patikalarda yürürken Elira devin yanındaki heybetli varlığını daha çok hissetmeye başladı. Her adımında zemini sarsan Frost bir noktada sessizliği bozarak konuştu. "Beni neden savundun Elira? Periler haklıydı. Küreyi çalmam bir hataydı. Ama sen yine de benim yanımda durdun." Elira hafifçe gülümsedi. "Çünkü yalnızlığın ne olduğunu biliyorum. Babam gittiğinden beri annemle yalnız yaşıyoruz. Her gün birinin eksikliğini hissetmek çok zor. Ama yalnız olmak kötü biri olduğun anlamına gelmez. Sen kötü bir dev değilsin Frost. Sadece biraz yanlış anlaşıldın." Frost'un yüzünde garip bir ifade belirdi. Şaşkınlık ve minnettarlığın birleşimi. "Belki de seninle tanışmam benim dileğimdi," dedi alçak bir sesle. Elira bir şey demeden gülümsedi. Çünkü derinlerde Frost'un dostluğunun kendisine de bir anlam kattığını hissediyordu. Patikanın sonuna ulaştıklarında önlerinde devasa bir uçurum belirdi. Uçurumun karşısında ise vadinin sınırlarını oluşturan yüksek kar duvarları görünüyordu. Ancak bir sorun vardı. Uçurumun üzerindeki geçiş köprüsü tamamen buzla kaplanmıştı ve güvensiz görünüyordu. "Buradan nasıl geçeceğiz?" diye sordu biraz endişeyle. Frost uçurumu dikkatle inceledi. "Ben burayı atlayabilirim ama seni sırtıma almak zorundayım. Eğer düşersek..." Bir an için cümlesini tamamlamadı. Elira bir an tereddüt ettikten sonra başını salladı. "Başka çaremiz yok. Hadi güveniyorum sana." Frost, Elira'yı nazikçe omzuna aldı ve devasa adımlarıyla uçuruma yaklaştı. Birkaç saniye derin bir nefes aldı. Sonra müthiş bir güçle sıçradı. Havada geçen birkaç saniye Elira için bir ömür gibi gelmişti. Ama Frost diğer tarafa sağlam bir şekilde indi. Elira, Frost'un omzundan inerken gülümsedi. "Sanırım harika bir takımız." Frost gülümsemeye çalıştı. Ama bir anda çevrelerine yankılanan garip bir sesle irkildiler. Karın altından bir hışırtı duyuldu. Ardından gölgeler arasında bir figür belirdi. Uzun bir pelerin giymiş, ellerinde buzdan bir asa tutan bir adam onlara doğru yaklaşıyordu. Yüzü soğuk bir kar fırtınası kadar sertti. "Kim bunlar?" diye bağırdı adam. Sesinde bir tehdit tonu vardı. "Vadinin sınırlarını aşmaya cüret edenler." Elira adamın tehditkar duruşuna rağmen öne çıktı. "Biz kış perilerinin koruyucularıyız. Vadinin güvenliği için buradayız. Sen de kimsin?" Kahkaha atarak cevap verdi. "Koruyucular mı? Periler sizi kandırdıysa vay halinize. Çünkü burayı geçmek istiyorsanız önce beni geçmek zorundasınız." Frost kükreyen bir sesle kızın önüne geçti. "Sana zarar verirse beni karşısında bulur." Elira ve Frost buzdan asalı adamın karşısında ilk büyük sınavlarına hazırlanırken dostluklarının ve cesaretlerinin sınanacağı tehlikeli bir mücadeleye doğru ilerliyorlardı. Frost, dev cüssesiyle Elira'nın önüne geçtiğinde, buzdan asalı adamsa sinsi bir gülümsemeyle yerinde sabit kaldı. Asa karanlık bir ışıkla parlıyordu ve etrafında aniden ince buz halkaları dönmeye başladı. "Vadinin koruyucuları mı? Ne büyük bir aldatmaca. Periler size ihanet etti. Burayı asla geçemezsiniz," dedi tehditkar bir sesle. Elira bir adım öne çıkıp devasa Frost'un yanında durdu.
cesaretini toplayarak bağırdı. Periler bize ihanet etmedi. Biz bu vadiyi korumak için buradayız. Bu yüzden senin neyin peşinde olduğunu bilmek istiyoruz. Adamın gözleri bir an için Elira'ya kilitlendi. Küçük kız, bu vadinin gücünü bilmiyorsun. Bu karlar, bu rüzgarlar, bu soğuk, hepsi benim ve şimdi bunu size göstereceğim. Adam asasını havaya kaldırdığında yerdeki karlar hızla yükseldi. Rüzgar fırtınaya dönüştü. Kar taneleri sanki bir bıçak gibi etraflarında dönmeye başladı. Frost, Elira'yı korumak için kollarını açarak fırtınanın önüne geçti. "Benden korkmuyorsan gel, savaşalım," diye kükredi Frost. Adam gücünü arttırarak Frost'un üzerine devasa bir buz sütunu gönderdi. Ancak Frost güçlü elleriyle sütunu havada yakalayıp yere savurdu. Yerdeki buzlar kırılırken Elira arkasından bağırdı. "Frost, dikkat et, bu sadece bir deneme." Elira, adamın gerçek gücünün büyüsünde değil, zihin oyunlarında olduğunu fark etmişti. Adamın onları korkutup yollarından döndürmek istediğini anlamıştı. Frost, adamın saldırılarına karşı koymaya devam ederken, Elira hızlıca düşünmeye çalıştı. Kar küresini korumak için buradaydılar. Ancak bu büyülü gücü kullanmadan nasıl başarılı olabilirlerdi? O sırada aklına bir fikir geldi. "Onu gücünle yenemezsin. Büyüsüne direnmek için farklı bir yol bulmalıyız." Frost, Elira'nın sözlerini duyunca bir an duraksadı. Bu da adamın buz zincirlerini kullanarak Frost'u geçici olarak hareketsiz bırakmasına yetti. Zincirler Frost'un kollarını sıkıca sardı. Adam sinsice gülümseyerek Elira'ya döndü. "Şimdi ne yapacaksın küçük kız? Devin gücü seni koruyamaz." Elira içindeki korkuyu bastırdı ve bir adım öne çıktı. "Senin gücün yalnızca korkutmaya dayanıyor. Ama korku benim yolumu kesemez." Adamın yüzündeki gülümseme kayboldu. Elira onunla doğrudan göz teması kurarak devam etti. "Sen bu vadinin gücüne sahip olabilirsin ama yalnızsın. Güç yalnızca korkuyla çalışmaz. Frost bana bunu öğretti. Cesaret ve dostluk korkuyu yener." Bu sözler adamın dikkatini dağıtırken Frost zincirleri tüm gücüyle kırdı. Bir kükremeyle ayağa kalktı ve Elira'nın yanına geçti. Ancak Elira, Frost'un saldırmasını engellemek için elini kaldırdı. "Hayır Frost, biz onun gibi olmayacağız, savaşmayacağız. Onun yalnızlığını anlayacağız," dedi Elira. Adam şaşkın bir şekilde geri adım attı. "Ne saçmalıyorsun? Ben yalnız değilim. Ben buranın gücüyüm." Elira adama yaklaşıp yumuşak bir sesle konuştu. "Ama yine de yalnızsın, değil mi? Bu vadinin gücünü kontrol etmek seni mutlu etmiyor. Güç paylaşıldığında anlamlıdır. Frost yalnızdı ama şimdi yalnız değil. Belki sen de yalnız kalmak istemiyorsundur." Adamın sert yüz ifadesi yavaşça değişti. Gözlerindeki öfke yerini bir tür hüzne bıraktı. Elira'nın sözleri onun içindeki çatışmayı ortaya çıkarmıştı. "Ben yıllardır burada yalnızım. Kimse vadinin gücünü benim kadar iyi bilemez. Ama kimse de bana güvenmez," dedi yavaşça. Frost ilk kez sakin bir sesle konuştu. "Biz sana güvenebiliriz. Ama önce kış perilerinin küresine saygı duymalısın. Bu vadinin dengesi bozulursa hepimiz kaybederiz." Adam bir süre sessiz kaldı. Sonra asasını yavaşça yere indirdi. "Belki de haklısınız. Yalnızlığım beni kör etti. Gücümü yanlış kullandım." Buzdan asayı yere bırakarak geri çekildi. Frost ve Elira onun sözlerinde samimiyet hissetmişlerdi. Elira nazikçe ona gülümsedi. "Vadinin koruyucusu olmak istiyorsan yalnız olmana gerek yok. Beraber çalışabiliriz. Frost ve ben buradayız." Adam başını eğerek onayladı. "Beni bağışladığınız için teşekkür ederim.
vadinin sınırlarını korumak için size katılacağım. Elira ve Frost, adamın sözlerini duyunca derin bir nefes aldı. Bu, vadide barışın ilk adımıydı. Periler, vadide olanları izliyorlardı ve bir anda ortaya çıktılar. Lider peri, nazik bir şekilde başını eğdi. Elira ve Frost, cesaretinizle vadinin dengesini yeniden sağladınız. Dostluk ve anlayış her türlü gücü yener, dedi. Periler, onların cesareti ve dostluğu sayesinde vadiye barışın geldiğini kabul etmiş, kar küresini koruma görevlerini onaylamışlardı. Ancak peri lideri, vedalaşmadan önce kar küresine dokunarak şunları söyledi. Dostluk ve fedakarlık, büyümüzden daha güçlüdür. Bu küre yalnızca en saf dilekleri yerine getirir ve Frost ile Elira'nın bu dostluğu en saf duyguların örneğidir. İkinizin de bir dilek hakkı var. Ama unutmayın, dilekler yalnızca başkaları için yapıldığında anlam kazanır. Elira, Frost'a baktı ve gözleri parladı. Zihninde bir an için annesinin yorgun elleri, kasabanın soğuk köşesinde geçirdikleri zor günler belirdi. Ancak Elira, dileğini annesi için değil, Frost için yapmak istediğini fark etti. Arkadaşının koca kalbini ve yalnızlığını düşündü. Elira, kar küresine yaklaştı ve ellerini üzerine koyarak dileğini fısıldadı. Frost için bir yuva. Onun dostlarla ve sıcak bir çevreyle dolu bir hayata kavuşmasını diliyorum. Yalnızlık çekmemesi için gerçek bir ev. Frost, bu sözleri duyunca şaşkınlıkla Elira'ya baktı. Bunu benim için mi diledin? Ama senin annen, sen... Elira gülümseyerek cevap verdi. Frost, sen benim en yakın arkadaşımsın. Senin mutlu olduğunu görmek benim için her şeyden daha önemli. Annem ve ben bir şekilde hayatta kalırız. Ama sen bir dostu hak ediyorsun. Gerçek bir yuva hak ediyorsun. Frost, Elira'nın fedakarlığı karşısında derin bir duygusallık hissetti. Gözlerindeki hüzün yerini minnet dolu bir ifadeye bıraktı. Kar küresi, Elira'nın dileğini kabul etti ve Frost'un üzerinde bir sıcaklık hissi bırakarak parladı. Ancak Frost, küçük kıza bir iyilik borçlu olduğunu düşündü. Frost, bir adım öne çıktı ve koca elleriyle küreyi tuttu. "Ben de bir dilek dilemek istiyorum," dedi. Kar küresi, devin ellerinin arasında zarifçe parladı. Frost bir an gözlerini kapatıp dileğini fısıldadı. Elira'nın annesi için bir rahat yaşam. Artık zorlanmadan mutlu ve huzurlu bir hayat sürsün. Küçük kız, Frost'un ne dilediğini anlayınca gözleri doldu. Frost, bunu yapmak zorunda değildin. Dileğini kendin için kullanabilirdin. Frost gülümseyerek başını salladı. Sen benim için dilek diledin. Ama senin ve annenin mutluluğu benim için her şeyden daha önemli. Şimdi biz bir aileyiz, Elira. Artık yalnız değilim, çünkü sen varsın. Ve ben de seni mutlu etmek istiyorum. Kar küresi, Frost'un dileğini kabul etti ve gökyüzüne doğru parlak bir ışık saçtı. Vadinin üzerindeki soğuk hava yumuşadı. Rüzgar yerini sakin bir melteme bıraktı. O anda Elira, annesinin köydeki eski evinin artık sıcak, sağlam ve mutlu bir yuvaya dönüştüğünü hissetti. Kış perileri bu iki cesur dostun fedakarlığını izlerken sessizce bir adım geri çekildi. Lider peri nazikçe başını eğerek onlara teşekkür etti. Saf dilekleriniz vadimizin dengesini sonsuza dek koruyacak. Artık yalnızca koruyucular değil, vadinin gerçek dostlarısınız. Küçük kız ve Frost, peri vadisinden çıkarken artık daha güçlü bir bağla birbirlerine bağlıydılar. Elira, köyüne dönüp annesine bu güzel haberi verecekti. Frost ise vadinin yakınındaki bir ormanda dostça bir çevreye kavuşmuştu. Elira sık sık onu ziyaret edecek. Frost ise yalnızlık çekmeden mutlu bir hayat sürecekti. Ve böylece Elira'nın fedakarlığı ve Frost'un minnettarlığı sayesinde hem köydeki insanlar hem de Frost için yepyeni,
mutlu bir dönem başlamış oldu. Artık dostlukları sadece vadinin değil, kış mevsiminin bile dengesini sağlayan en büyük güçtü. Küçük kız ve dev, dostluklarının verdiği mutlulukla sonsuza dek barış içinde yaşadılar. Evvel zaman içinde, kışın tam ortasında, karlar diz boyunda, bir fırın varmış köyün bağrında. Ekmeği bitmiş, odunu tükenmiş ama köy halkı bir olmuş, soğuğu sıcağı bürüyüvermiş. Kuzeyin sert rüzgarları Andore köyünün taş evlerini sallarken köy halkı evlerine çekilmişti. Kış bu yıl her zamankinden daha erken ve sert bastırmıştı. Kar, damlardan aşağı sarkıtlar oluşturmuş, yolları neredeyse görünmez kılmıştı. Köyün meydanında duran taş fırınsa hala duman tüttürüyordu. Bu eski fırın yalnızca ekmek pişirmek için değil, köyün kalbi gibi görülürdü. Neşeli sohbetlerin, bazen de tatlı dedikoduların döndüğü bir yerdi. Fırını işleten Marco, elindeki uzun odun küreğini yana yaslayarak pencerenin önüne geçti. Camdan dışarı bakarken rüzgarın savurduğu karı izledi ve iç geçirdi. Marco, 50'lerinde kalın kaşları ve her daim unla kaplı elleriyle köyün babacan bir figürüydü. Karısıyla birlikte bu fırını yıllardır işletiyordu. Ancak bu yıl işler zorlaşmıştı. Fırına gelen odun azalmış, köylüler soğuğun getirdiği dertlerle baş etmeye çalışırken alışverişler de seyrekleşmişti. Marco, pencerenin buğusunu eliyle sildi ve dışarıdaki ıssızlığa baktı. Köy meydanı boştu. Sadece karlar altında kalmış eski bir tahta tezgah göze çarpıyordu. Kapıdan gelen bir tıklama sesiyle irkildi. "Kim bu soğukta dışarıda olur ki?" diye mırıldandı. Kapıyı açtığında karşısında duran uzun pardösülü adamı tanıdı. Bu köyün demircisi Henry'di. "Marco," dedi Henry, nefes nefese kalmıştı. "Bir fırtına geliyor. Haberler bu gece her zamankinden daha sert bir rüzgarın olacağını söylüyor. Fırın kapalı mı kalacak?" Marco derin bir nefes alarak başını salladı. "Odunumuz bitmek üzere Henry. Fırını sabaha kadar sıcak tutmam mümkün değil." Henry kafasını kaşıdı ve düşünceli bir şekilde bir adım içeriye girdi. "Burası kapanırsa köyün ekmeği nereden gelecek? Herkes zaten zor durumda. Şu fırtınada ekmeksiz kalırsak işimiz zor." Marco fırının köşesindeki sandalyeye oturdu. "Odun lazım. Ama oduncular bile dağ yollarında kar yüzünden mahsur kaldı. Şu an elimizdekiyle yetinmek zorundayız." Tam bu sırada içeriye küçük, ince bir kadın figürü girdi. Bu köyün genç terzisi Alice'ti. Alice kucağında bir sepet taşıyordu. Üzerinde bir battaniye vardı ve burnu soğuktan kıpkırmızı olmuştu. "Marco amca," dedi Alice, hızlı adımlarla içeri girerken. "Duvarlardan birinde ışık gördüm. Fırın çalışıyor sandım. Yarın için sipariş ettiğim çörekleri almaya geldim. Ama anlaşılan işler yolunda değil." Marco, Alice'in sepetine bir göz attı. İçinde birkaç eski kumaş parçası ve bir şişe süt vardı. Gözlerini yere indirdi. "Fırtına yaklaşıyor Alice. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Fırını açık tutmak için yeterli odunumuz yok." Alice kaşlarını çattı ve köşedeki ocakta hala titrek bir şekilde yanan ateşe baktı. "Biz bu fırını kaybedemeyiz," dedi kararlı bir şekilde. "Bu sadece bir ekmek fırını değil, hepimizin evi gibi. Eğer odun yoksa belki de başka bir şeyler bulabiliriz." Marco, Alice'e şaşkın bir şekilde baktı. "Başka ne bulabiliriz ki?" Alice, sepetinden süt şişesini çıkararak masanın üzerine koydu. "Her birimiz elimizde ne varsa getirebiliriz. Sadece ekmek değil, çorba, tatlı, hatta sıcak içecekler. Hep birlikte fırını bu gece açık tutmayı başarabiliriz." Henry, Alice'in bu önerisine başını salladı. "Ama bu kolay olmaz.
Herkes elindekini paylaşmak ister mi? Alice sert bir sesle konuştu. Herkes bu köyün bir parçası Henry. Eğer birbirimize yardım edemezsek burada hayatta kalamayız. Marco sandalyesinden yavaşça kalktı. Gözleri hem Henry'e hem de Alice'e karışık duygularla baktı. Bu riskli bir iş ama denemeye değer. Köydekilere haber vermeliyiz. Kim neyi paylaşabiliyorsa bu gece buraya getirsin. Henry hızlı bir şekilde paltosunu ilikleyerek kapıya yöneldi. Ben ilk olarak komşularıma uğrayacağım. Alice, sen de duyuruyu yay. Marco, sen fırını mümkün olduğunca sıcak tutmaya çalış. Alice hemen onayladı. Tamam, herkesin evini dolaşıp ne varsa getirmelerini söyleyeceğim. Marco yavaşça gülümsedi. O zaman Andorra köyünün ilk kış festivali için çalışmaya başlayalım. Dışarıda fırtına hızını artırırken köy halkı bir umut ışığıyla harekete geçti. Fırının o gece bir kış masalına dönüşeceğinden henüz kimsenin haberi yoktu. Fırtına daha da şiddetlenmiş, rüzgarın uğultusu evlerin çatılarında yankılanıyordu. Köyün taş sokakları karla kaplanmıştı. Ancak bu soğuk hava bile Marco, Henry ve Alice'i durdurmaya yetmiyordu. Marco, fırını mümkün olduğunca sıcak tutmak için odunları dikkatli kullanırken, Henry ve Alice köy halkına haber vermek için yola koyulmuştu. Alice, sıkıca sarıldığı battaniyesiyle komşularının kapılarını tek tek çalıyordu. İlk durağı, köyün yaşlısı olan Bayan Margot'un eviydi. Margot, yıllardır bu köyde yaşayan ve herkesin saygı duyduğu bilge bir kadındı. Kapıyı açtığında, Alice'in karla kaplanmış yüzünü görünce şaşkınlıkla konuştu. Alice, bu havada ne işin var dışarıda kızım? Gel içeri gir, biraz ısın. Alice içeri girmeden önce aceleyle konuştu. Margot teyze, köyün fırını kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Ama bir planımız var. Hepimiz elimizde ne varsa fırına getireceğiz. Yemekler, tatlılar, ne bulabilirsek. Eğer yardım ederseniz, bu geceyi birlikte atlatabiliriz. Margot bir an düşündü ve sonra yüzüne hafif bir gülümseme yerleşti. Bu köyde doğup büyüdüm Alice. Eğer fırın kapanırsa bu köyün ruhu da ölür. Ben de eski reçel kavanozlarımdan birkaçını getireceğim. Ayrıca biraz tarçınlı ekmek yapabilirim. Alice'in gözleri mutlulukla parladı. Harika, fırında görüşürüz Margot teyze. Alice bir sonraki durağına doğru ilerlerken Henry köyün diğer ucunda kapı çalmaya devam ediyordu. Şimdi sırada kasabanın genç çobanı Emil vardı. Emil küçük kulübesinde oturmuş, sobanın başında çorbasını karıştırıyordu. Kapı çalınınca kaşığı bırakıp kapıyı açtı. Henry, bu havada burada ne işin var? Henry, rüzgarın savurduğu karları üzerinden silkeleyerek içeri girdi. Fırın kapanmak üzere Emil. Ama Alice ve Marco ile birlikte bir plan yaptık. Herkes elindeki malzemeleri getirecek, fırını açık tutacağız ve bu gece köy için bir ziyafet hazırlayacağız. Katılacak mısın? Emil, düşünceli bir şekilde sobanın başına döndü. Elimde pek bir şey yok ama belki biraz peynir ve evdeki birkaç kavanoz balı getirebilirim. Henry gülümsedi. Bu bile çok şey ifade eder Emil. Hepimiz elimizden geleni yaparsak bu fırtınayı atlatabiliriz. Bu arada Marco fırında hazırlıklarını sürdürüyordu. Fırının içindeki kömürleri yeniden düzenleyerek ateşi sabit tutmaya çalışıyordu. Bir yandan da aklı köylülerin tepkisindeydi. Ya kimse gelmezse? Ya bu plan başarısız olursa? Ama kapıdan gelen ilk tıklama bu korkularını dağıttı. Kapıyı açtığında Margot teyzeyi elindeki büyük bir sepetle karşısında buldu. "Marco, tarçınlı ekmeğimi getiriyorum. Hadi şu fırını sıcak tutalım," dedi. Kısa bir süre sonra Alice ve Henry de fırına geri döndü. Yanlarında Emil, Margot ve köyden birkaç kişi daha vardı. Kimisi reçel kavanozları, kimisi sıcak çorba tencereleri getirmişti. Hatta köyün balıkçısı Jean, karlar arasından bulduğu birkaç taze balığı bile getirmişti. Marco, bu dayanışmayı görünce gözleri doldu.
fırının içindeki ateş gibi köy halkının ruhunda da bir sıcaklık yükselmişti. Alice, getirdiği sütü tezgaha koyarken neşeyle konuştu. "Sanırım bu gece bir festivalimiz olacak Marco amca." Marco gülümseyerek başını salladı. "Elimizde ne varsa birlikte paylaşacağız. Hadi herkes iş başına. Bu gece fırını bir kış masalına çevireceğiz." Herkes kendi tariflerini ve malzemelerini hazırlamaya koyulurken fırının içindeki ateş daha da canlandı. Fırtına dışarıda uğuldayarak devam ederken fırının içindeki hayat köy halkını bir araya getirerek onları hem ısıtacak hem de doyuracaktı. Fırının içi yavaş yavaş köy halkıyla dolmaya başlamıştı. Marco ateşi kontrol ederken göz ucuyla Alice ve Henry'nin yardımıyla içeri girenleri izliyordu. Herkes kucaklarında bir şeyler taşır halde fırına geliyor, karla kaplanmış paltolarını kapının yanında silkelerken içerideki sıcaklık yüzlerine vuruyordu. Alice getirdiği süt şişelerini bir kenara dizmiş, Margot teyzeye yardım ediyordu. Margot, tarçınlı ekmeklerini hazırlarken kendine özgü bir tariften bahsediyordu. "Tarçını biraz fazla koyarım Alice. Ekmek sıcaklığını artırır, ruhu ısıtır." Alice gülümseyerek başını salladı. "Margot teyze, o ekmekleri yemeyen bir köylü kaldı mı acaba? Herkes tarifini konuşuyor." Bu sırada Emil, Marco'nun yanına gelmişti. "Marco amca," dedi genç çoban. "Peynirleri ocakta eritip bir çorba yapmayı düşünüyorum. Sıcak bir şey herkesin hoşuna gider değil mi?" Marco başını salladı ve Emil'e onay verircesine omzuna dokundu. "Mükemmel fikir Emil. Bu gece herkesin bir şeyler katması lazım." Fırının arkasında ise Henry, köyün balıkçısı Jean'la tartışıyordu. Jean, getirdiği balıkları masanın üzerine bırakırken kaşlarını çatmıştı. "Balıklarımı kimseyi aç bırakmamak için getirdim ama sanırım buradaki tek deniz kokusu benden geliyor." Henry kahkahasını tutamadı. "Jean, balıklar konusunda pek hevesli olmayabiliriz ama şu an bu fırında hiçbir şey boşa gitmeyecek. Hadi onları baharatlayıp fırına atalım." Alice içerideki bu karmaşayı izlerken mutluluktan yüzüne bir gülümseme yayıldı. İnsanlar sadece yiyecek değil, aynı zamanda hikayelerini, esprilerini ve kahkahalarını da getiriyorlardı. Bu, köy halkının uzun zamandır yaşamadığı bir yakınlaşmaydı. Bir ara fırının kapısı sert bir şekilde açıldı. İçeriye bir grup çocuk girdi. Başlarında ise köyün öğretmeni Bayan Claire vardı. Çocukların yanakları soğuktan kıpkırmızı olmuş ama yüzlerinde büyük bir heyecan vardı. Claire ellerindeki sepeti göstererek Marco'ya seslendi. "Marco, çocuklarla birlikte biraz kestane topladık. Fırının sıcaklığında pişirirsek herkes için eğlenceli bir şey olur diye düşündük." Marco kestaneleri görünce başını salladı ve gülümsedi. "Mükemmel bir fikir Claire. Kestane kokusu bu fırına çok yakışacak." Çocuklar kestaneleri pişirmek için fırının çevresinde toplanırken kendi aralarında neşeli bir şekilde konuşuyorlardı. Alice bir köşede onları izlerken içini çekti. Bu küçük fırın şu an yalnızca yemeklerin değil, sevginin ve dayanışmanın da piştiği bir yer olmuştu. Margot, tarçınlı ekmekleri fırına yerleştirirken arkasını döndü ve yüksek sesle konuştu. "Bu kadar güzel şey yapıyoruz ama birileri müzik olmadan bu geceyi tamamlamayı düşünmüyor herhalde, değil mi?" Jean hemen atıldı. "Benim mandolinim evdeydi. Hemen gidip getireyim." Birkaç dakika sonra Jean elinde mandoliniyle geri döndü. Çalmaya başladığında fırının içindeki sesler daha da arttı. Çocuklar şarkılara eşlik ediyor, yaşlılar tempo tutuyor, gençler ise dans etmeye başlamıştı. Henry, Emil'e dönüp güldü. "Bu gece bir ziyafet değil, bir kış festivali oluyor galiba." Marco, bu sahneyi izlerken bir köşede durdu ve sessizce kendi kendine mırıldandı. "Bu fırını kapatmayı düşündüğüm için nasıl bu kadar kör olabilmişim? Burada sadece ekmek değil, bir arada olmanın anlamı da pişiyor." Fırtına dışarıda tüm gücüyle uğuldamaya devam ederken, fırının içindeki sıcaklık ve neşe herkesi sarmıştı.
Alice bir süre sonra Marco'nun yanına geldi ve sessizce onunla birlikte fırının içindeki coşkulu kalabalığı izledi. "Marco amca," dedi hafifçe. "Köydeki herkesin bir parçası olduğu bu kadar güzel bir geceyi daha önce yaşamış mıydık?" Marco gülümseyerek başını iki yana salladı. "Belki de asıl önemli olan şey bu, Alice. Kışın soğukluğunu paylaşarak ısıtmak." Gece ilerlerken fırın bir kış masalına dönüşmüştü. Margot'un tarçınlı ekmeklerinin kokusu, Emil'in peynirli çorbasının buharı, kestanelerin çıtırtıları ve hepsinin üstünde yankılanan şarkılar ve kahkahalar. Bu gece köy halkı için unutulmaz bir anıya dönüşecekti. Ama daha da önemlisi, birlikte olmanın verdiği sıcaklık, bu küçük taş fırının duvarlarından dışarı taşıyıp kalpleri ısıtıyordu. Fırının içindeki sıcaklık, dışarıdaki fırtınanın soğukluğunu tamamen unutturmuştu. Şarkılar söyleniyor, mandolinin neşeli tınıları taş duvarlardan yankılanıyordu. Ancak eğlence ne kadar büyüleyici olsa da, köy halkının midesi artık kendini belli etmeye başlamıştı. Fırının içindeki herkesin aklında aynı soru vardı. Yemekler ne zaman hazır olacak? Marco, kalabalığın ilgisini toplamak için ellerini çırptı. "Tamam millet, biraz sessizlik. Yemekleri fırından çıkarmanın ve bu güzel geceyi taçlandırmanın zamanı geldi." Fırının kapısını dikkatlice açtı. İçeride Margot'un tarçınlı ekmekleri altın gibi kızarmıştı. Emil'in peynirli çorbasının kokusu tüm odayı sarmış, Jean'in baharatladığı balıklar ise neredeyse lokum kıvamına gelmişti. Çocukların pişirdiği kestaneler çıtır çıtır olmuş, sıcaklığıyla ellerini ısıtıyordu. Alice süt şişelerini alıp bir köşede sıcak bir içecek hazırlamaya koyulmuştu. Herkes kendi yemeğini hazırlamış, ancak bu yemekler artık bireysel değildi. Alice, masanın etrafında koşuştururken yüksek sesle konuştu. "Bunları tek tek değil, bir arada yemeliyiz. Büyük bir masa kuralım ve herkes ne varsa paylaşsın." Henry hemen atıldı. "Haklısın. Hadi şu köşedeki uzun tahtaları getirelim. Büyük bir masa yapalım." Kısa süre içinde herkes el birliğiyle masayı hazırladı. Kimisi fırından çıkan yemekleri taşıdı, kimisi tabak ve kaşık ayarladı. Çocuklar ise kestaneleri küçük tabaklara paylaştırıp masanın kenarlarına dizdiler. Ortaya çıkan manzara muhteşemdi. Masanın her köşesinde farklı bir lezzet, farklı bir renk vardı. Jean, mandolinini bir kenara bırakarak masanın başına geçti. "Bu gece sadece yemekleri değil, dostluğu da paylaşıyoruz. Hadi sofraya oturalım," dedi ve herkesi masaya davet etti. Marco, masanın bir ucunda yerini aldı ve gözleri dolu dolu kalabalığı izledi. Masada genç, yaşlı, kadın, erkek, herkes bir aradaydı. Fırtına dışarıda tüm gücüyle uğuldarken, içeride sevgi ve dayanışmanın sıcaklığı hakimdi. Margot, ekmekleri dilimleyerek masanın ortasına koydu ve gülümseyerek konuştu. "Bir ekmek sadece un ve su değildir. İçine biraz sevgi katarsanız bir insanı doyurmanın ötesine geçer. Bu masadaki her şey o sevgiden yapılmış gibi." Alice bir tabak çorbayı önüne çekerken yanındaki küçük bir çocuğa gülümsedi. Çocuk kestanesini sıcacık elleriyle tutmuş, ilk kez böylesine büyük bir sofrada oturmanın heyecanını yaşıyordu. Alice çocuğa dönerek konuştu. "Bu gece sadece yemek yemenin değil, birlikte olmanın ne kadar güzel olduğunu hatırlıyoruz, değil mi?" Çocuk başını sallayarak gülümsedi. "Annem yemeği paylaşınca daha tatlı olur," derdi. Marco bu konuşmaları dinlerken sessizce iç geçirdi. Yıllardır fırınında çalışıyor, köy halkına hizmet ediyordu. Ama belki de hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Bu gece köyün bir araya gelmesiyle fırın sadece bir yapı değil, adeta yaşayan bir kalp olmuştu. Henry bir bardak sıcak sütü kaldırarak seslendi. "Hadi, bu geceye ve bu fırına bir kadeh kaldıralım. Marco, bizi bir araya getirdiğin için sana teşekkür ederiz." Herkes ellerindeki bardakları kaldırdı ve hep bir ağızdan bağırdı.
Marco'ya ve fırına. Marco utangaç bir şekilde gülümsedi ve başını eğdi. Asıl sizlere teşekkür ederim. Bu fırın sizinle bir anlam ifade ediyor. Eğer birbirimize böyle destek olursak, bu kışı da, tüm zorlukları da atlatabiliriz. Gece ilerledikçe sofradaki yemekler azaldı. Ancak kahkahalar ve sohbetler azalmadı. Masanın etrafındaki herkes unutulmaz bir anı yaşıyordu. Fırtına dışarıda uğuldamaya devam ederken, bu küçük taş fırında köy halkı, kışın en soğuk gecesinde bile kalplerinin ne kadar sıcak olabileceğini hatırlamıştı. Sabahın ilk ışıkları Andorra köyünü yavaşça aydınlatırken, fırtına nihayet dinmişti. Karlar, köyün her köşesini bembeyaz bir örtüyle kaplamıştı. Fırının içinde ise herkes yorgun ama mutlu bir şekilde sohbet ediyordu. Yemekler çoktan tükenmiş, masadaki son birkaç kestane kabuğu da toplanmıştı. Ama sıcaklık hala fırının içinde hissediliyordu. Alice köşede duran büyük çorba tenceresini temizlerken hafifçe iç geçirdi. "Bu gece hayatımda gördüğüm en güzel geceydi," dedi yanındaki Marco'ya dönerek. "Hepimiz elimizdekini getirdik, paylaştık ve birlikte çok güzel bir şey başardık." Marco bir tabureye oturmuş, elleri dizlerinde dinleniyordu. Gözleri hala uykusuzluktan ağardı ama yüzündeki huzur her şeye değerdi. "Bu fırını bir araya gelmek için bir yer olarak görüyordum Alice. Ama bu gece bana bir şey öğretti. Asıl önemli olan fırının sıcaklığı değil, insanların kalplerindeki sıcaklık." Margot teyze, Marco'nun sözlerini duyup hafifçe başını salladı. "Kış zordur, soğuk zorlar. Ama insan, diğerine el uzatınca her şey kolaylaşır. Hepimiz bu gece sadece yemek değil, umut da pişirdik." Henry, bir kenarda uyuklayan çocuklardan birini battaniyeye sararken gülümsedi. "Belki de bu bir gelenek olmalı," dedi yüksek sesle. "Her yıl kışın en soğuk gecesinde bu fırında bir araya geliriz. Paylaşır, birlikte yemek yaparız. Buna bir isim bile verebiliriz. Kış sofrası gecesi." Bu fikir herkesin hoşuna gitmişti. Jean, mandolini yeniden eline alarak neşeli bir melodi çalmaya başladı. "Ben her yıl balıklarımı getiririm," dedi gülerek. "Yeter ki bu masalar yeniden kurulsun." Emil elindeki boş peynir kavanozlarını toplarken kafasını salladı. "Benim çorbalarım da eksik olmaz." Marco etrafındaki bu coşkuyu izlerken derin bir nefes aldı ve ayağa kalktı. "Eğer bu bir gelenek olacaksa, fırını her zaman sıcak tutmaya söz veriyorum. Bu fırın sadece ekmek değil, dostluk da pişirmeye devam edecek." Alice bu sözleri duyunca gülümsedi ve Marco'ya dönerek, "O zaman bir sonraki yıl için tariflerimizi şimdiden düşünmeye başlayabiliriz," dedi. Sabahın ilerleyen saatlerinde köy halkı yavaş yavaş fırından ayrılmaya başladı. Çocuklar annelerinin ellerini tutarak karda küçük adımlar atıyor, yaşlılar birbirlerine dayanarak evlerine dönüyordu. Ama hepsinin yüzünde aynı ifade vardı: minnet. Fırın boşaldığında Marco, Alice ve Henry içeride kalan son kırıntıları topluyordu. Alice pencerenin kenarına oturmuş, dışarıda güneşin kar üzerindeki parıltısını izliyordu. "Marco amca," dedi sessizce, "biliyor musun, bu fırın gerçekten bir mucize yarattı." Marco, Alice'in yanına oturup pencerenin dışına baktı. "Hayır Alice," dedi gülümseyerek. "Mucizeyi yaratan insanlar. Fırın sadece bir araç. Ama insanlar bir araya gelince işte o zaman gerçek mucizeler oluyor." Henry, odun küreğini yerine koyup derin bir nefes aldı. "Hadi biraz dinlenelim. Birkaç saat sonra yeniden ekmek pişirmeye başlamamız gerekecek." Alice gülerek başını salladı. Ama bu kez herkes sadece ekmek değil, birlikte olmanın ne kadar özel olduğunu da hatırlayacak. O günden sonra Andorra köyünde her kış sofrası gecesi bir gelenek haline geldi. Köy halkı soğuk günlerde bile kalplerindeki sıcaklığı kaybetmedi ve Marco'nun taş fırını
yalnızca ekmek değil, yıllar boyunca umut, sevgi ve dostluk pişirmeye devam etti. Bir varmış, bir yokmuş. Dağların karı diz boyuymuş. Rüzgar uğuldar, soba cızıldarmış. Bir de Mehmet Usta'nın kulübesinde sıcacık dostluklar varmış. Soğuk tüm dağ köyünü bıçak gibi kesiyordu. Mehmet Usta eski tahta kulübesinde önünde duran paslı sobaya gözlerini dikmişti. Sobanın borusu her an düşecekmiş gibi eğilmiş, kapağı ise yılların yorgunluğuyla menteşesinden gevşemişti. Ama bu soba Mehmet Usta'nın hem geçim kaynağı hem de tek dostuydu. Sobayı tamir eder, köylülere ödünç verir ve karşılığında biraz un, peynir ya da bazen bir çift eldiven alırdı. Hayatı bu döngüyle geçip gidiyordu. Kış, bu sene her zamankinden daha çetin geçmişti. Rüzgar öyle uğulduyordu ki, Mehmet Usta kulübesinin duvarlarını tırmalayan sesleri duydukça içini bir ürperti sarıyordu. Bu kışta böyle geçecek. Bakalım baharı görebilecek miyiz? Diye mırıldandı kendi kendine. Sobanın içine birkaç odun daha attı ve sandalyeye oturup cızırdayan alevleri izlemeye koyuldu. Tam o sırada kulübesinin kapısından tok bir gürültü duyuldu. Rüzgarın esintisi mi yoksa biri mi vurmuştu? Mehmet Usta kaşlarını çatıp dikkat kesildi. Kapıya doğru bir adım attı ama tam açmaya cesaret edemedi. "Kim var orada? Rüzgar mısın yoksa misafir mi?" diye seslendi. Karşılık gelmedi. Bir süre bekledikten sonra cesaretini toplayıp kapıyı araladı. Kar fırtınası yüzüne vurdu, gözleri yaşardı. Ancak görüş alanı netleşince yerde beyazlara bulanmış kocaman bir kütlenin kıpırdadığını fark etti. Önce kocaman bir çuval olduğunu düşündü, sonra o çuvalın homurdanarak hareket ettiğini görünce geriye doğru sıçradı. "Bu da ne böyle?" diye mırıldandı Mehmet Usta. O an kütlenin başı kalktı ve kocaman kahverengi gözlerle Mehmet Usta'ya baktı. Bu bir boz ayıydı. Ama ayı saldırgan ya da vahşi görünmüyordu. Aksine zavallı hayvanın tüyleri karla kaplanmış, vücudu titriyordu. Mehmet Usta korku ile merhamet arasında gidip geldi. "Hayırdır inşallah. Kış ayısının bile evine sığınası gelmiş," dedi. Ayı sanki Mehmet Usta'nın sözlerini anlamış gibi boynunu eğdi. Koca başını tekrar karların üzerine koydu. Mehmet Usta iç çekti. "Eyvahlar olsun. Seni içeri alırsam köydekilere ne derim? Almasam burada donup gidersin." Sobanın cılız alevlerine baktı, ardından ayının titreyen haline. Nihayetinde içindeki merhamet ağır bastı. "Tamam, gel bakalım. Ama sakın ha bir yaramazlık yapayım deme." Ayı, Mehmet Usta'nın işaretiyle güçlükle ayağa kalktı ve ağır adımlarla içeri süzüldü. Sobanın yanına oturur oturmaz derin bir homurtuyla yerleşti. Sobanın sıcaklığı belli ki çok hoşuna gitmişti. Mehmet Usta ise bir köşeye çekilip şaşkınlıkla bu sahneyi izliyordu. "Adını ne koysam acaba?" diye düşündü Mehmet Usta, bir yandan sobayı beslerken. Sana bir isim gerek. Ama ne? Şimdi kara batmışsın. Sobanın yanında postun bembeyaz parlıyor. Sana beyaz çizme diyeyim." Ayı, sanki bu ismi beğenmiş gibi başını salladı ve koca patilerini uzatarak sobanın sıcağına bıraktı. Mehmet Usta'nın kafası karışıktı. "Köydekiler bunu görse var ya, beni ayıyla arkadaş oldum diye deli sanırlar," diye mırıldandı. Fakat içinde garip bir huzur vardı. Belki de bu kışın yalnızlığında bir dost bulmuş olmanın sıcaklığıydı bu. Dışarıda kar fırtınası ulumaya devam ederken, kulübenin içinde ayının homurtusu ve sobanın çıtırtısı yankılanıyordu. Ancak Mehmet Usta'nın bilmediği bir şey vardı. Bu ayı, köyün başına hem büyük bir karmaşa hem de beklenmedik bir dostluk getirecekti. Sabah olduğunda kar fırtınası biraz dinmişti ama köy hala beyaz bir örtüye bürünmüştü. Mehmet Usta, sobanın başında oturan ayıya baktı.
hayvan derin derin uyuyor, bir yandan da hafif hafif horluyordu. Sobanın sıcaklığı o kadar hoşuna gitmişti ki postu iyice parlamıştı. Mehmet Usta kafasını kaşıdı. "Bu böyle olmaz," diye düşündü. "Bir şekilde seni köylülerden saklamam lazım. Yoksa seni burada görüp ödümüzü patlatırlar." Ayı Mehmet Usta'nın sesini duyunca gözlerini açtı ve ona baktı. Mehmet Usta, ayının akıllı bakışlarından etkilenmişti. "Merak etme, seni kimseye göstermem. Ama bu iş kolay olmayacak," dedi. Ayı sanki Mehmet Usta'yı anlıyormuş gibi başını yana eğdi. Tam o sırada dışarıdan sesler gelmeye başladı. Köyün ihtiyarı, Hasan dedenin sesi rüzgarla birlikte kulübeye ulaştı. "Mehmet Usta, sobayı hazır et. Bugün bizim ahır buz gibi olmuş. Sobayı alıp gelelim." Mehmet Usta panikledi. Sobayı verirse ayıyı nasıl sıcak tutacaktı? Daha da kötüsü, Hasan dede içeri girdiğinde ayıyı görürse ne yapacaktı? Sobanın yanında oturan bir boz ayıyı görünce kalpten gitmesi işten bile değildi. "Tamam Hasan dede, bekle biraz. Sobayı toparlıyorum," diye seslendi. Ayıya dönüp fısıldadı. "Saklanman lazım. Hem de hemen. Sobanın arkasına geç." Ayı, Mehmet Usta'nın işaretine uyup ağır adımlarla sobanın arkasına geçti. Ama sobanın arkasına saklanmak bir boz ayı için pek mümkün değildi. Hayvanın koca başı sobanın yanından çıkıyor, patileri sobanın yanından görünüyordu. Mehmet Usta ellerini dizlerine vurup iç çekti. Olmadı bu. Ama yapacak bir şey yok. Kapı açıldığında Hasan dede içeri girdi. Kalın kürk ceketini silkeleyip karları yere döktü. "Bu ne soğuk be Mehmet. Sobayı ver de köyün bir yerine sıcaklık gelsin," dedi. Mehmet Usta hemen sobaya doğru yürüdü. "Dede, bu soba dün gece biraz arıza çıkardı. Borusu iyice gevşedi. Başkasına götürmeden önce bir elden geçireyim," diye bahane uydurdu. Hasan dede burnunu çekip başını salladı. "İyi ama acele et. Millette donan elleriyle soba başında bekleyen var," dedi ve dönüp çıktı. Kapı kapanır kapanmaz Mehmet Usta rahat bir nefes aldı. Ayıya baktı. "Gördün mü? Daha sabah olmadan başımıza iş çıktı," dedi. Ayı sanki durumu umursamıyormuş gibi homurdandı ve tekrar sobanın başına geçti. Fakat köylüler meraklıydı. Mehmet Usta'nın sobayı neden vermediğini Hasan dedenin anlatmasıyla bütün köy öğrenmişti. Kısa süre içinde kulübenin etrafında başka sesler duyulmaya başlandı. Bu kez komşusu Fatma teyze kapıyı çalıyordu. "Mehmet Usta, içeride ne yapıyorsun sen? Sobayı veremeyecek kadar önemli ne işin var?" diye seslendi. Mehmet Usta kapıyı açmadan önce ayıya dönüp fısıldadı. "Şimdi sakın kıpırdama, tamam mı?" Ayı bir patisini kafasının altına koyup Mehmet Usta'yı izledi. Mehmet Usta kapıyı araladı. "Fatma teyze, kusura bakma, soba bozuk. Ben de tamir etmeye çalışıyorum. Birazdan hazır olacak." Fatma teyze kaşlarını çattı. "Mehmet, bu sobayı yıllardır kullanıyorsun. Hiç bozulduğunu görmedim. İçeride ne saklıyorsun?" dedi ve kafasını kapıdan içeri uzatmaya çalıştı. Tam o sırada ayı sobanın yanında uzanmış şekilde esnedi. Fatma teyzenin göz ucuyla gördüğü koca pençe onu yerinden sıçrattı. "Ay Allah, bu neydi öyle?" diye bağırdı. Mehmet Usta panikle kapıyı hızlıca kapattı. Hiçbir şey, sobanın borusu hareket ediyordu da," dedi. Fatma teyzenin bağırışı köyün diğer sakinlerini de harekete geçirdi. Çok geçmeden kulübenin önünde ufak bir kalabalık toplanmaya başladı. Mehmet Usta içeri dönüp ayıya baktı. "Eyvah, şimdi ne yapacağım? Seni nasıl saklayacağım?" dedi. Ayı sanki keyfi yerindeymiş gibi sobanın sıcağında yuvarlanıp derin bir nefes aldı. Dışarıdaki kalabalık gittikçe büyürken Mehmet Usta kendini daha büyük bir karmaşanın içinde buldu. Fakat bu işin sonunda ayının köy halkına kendini sevdirecek işler yapacağı henüz kimsenin aklına gelmemişti. Kulübenin önünde toplanan köylüler homurdanıyor, içeride neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Mehmet Usta içeride ayıya bakarak kendi kendine söyleniyordu.
Oldu mu şimdi beyaz çizme? Bütün köy başımıza toplandı. Seni saklayayım derken iyice şüphe çekiyorum. Ayı bu durumdan tamamen habersiz gibi sobanın yanına iyice sokulmuş, sıcaklığın tadını çıkarıyordu. Ama dışarıdaki sesler arttıkça Mehmet Usta'nın sabrı tükenmeye başladı. Kapının arkasına geçti ve köylülere seslendi. "Dağılın kardeşim, dağılın. İçeride özel işlerim var. Sobayı birazdan teslim edeceğim." Köylülerden biri, her zamanki meraklı tavırlarıyla öne çıkan Fatma teyzenin oğlu Ali, bağırarak cevap verdi. "Mehmet Usta, içeride kocaman bir şey gördüğümü söyledi annem. Biz de bakalım, belki yardım ederiz." Mehmet Usta, köy halkını daha fazla oyalayamayacağını anladı. Derin bir nefes aldı, kapıyı aralayıp başını uzattı. "Tamam, gelin de bir bakın bakalım. Ama söz verin, beni ayıplamayacaksınız." Köylüler bu söz üzerine hem şaşkın hem de daha meraklı bir şekilde kapıya doğru yaklaştılar. Mehmet Usta kapıyı açtı ve onları içeri davet etti. Köyün kadınları, erkekleri, hatta çocuklar sobanın yanında yatan kocaman boz ayıyı görünce yerlerinde dona kaldılar. İçlerinden biri, yaşlı köylü İbrahim Ağa, şaşkınlıkla bağırdı. Bu gerçek mi? Sobanın başında bir ayı yatıyor." Fatma teyze ellerini beline koyup Mehmet Usta'ya dik dik baktı. "Mehmet, delirdin mi? Bir ayıyı eve alıp beslemek ne demek?" Mehmet Usta çaresizlikle ellerini havaya kaldırdı. "Ne yapsaydım Fatma teyze? Hayvan karda donmak üzereydi. Beni anladı, uslu uslu sobanın başında oturuyor. Bak, hiç kimseye zarar vermiyor." Köylüler ayının sakin ve uysal haline şaşkınlıkla baka kaldılar. Hatta köyün en haşarı çocuğu olan Mustafa, ayıya biraz yaklaşarak onun koca tüylerini parmağıyla dürttü. Ayı sadece gözlerini hafifçe açıp ona baktı ve tekrar gözlerini kapadı. Bu, köylüleri daha da şaşırttı. Tam o sırada köyün muhtarının karısı Hatice Hanım heyecanla konuşmaya başladı. "Mehmet Usta, bu ayı gerçekten zararsızsa köyde bize yardım edemez mi? Malum, bizim kış bu yıl çok çetin geçiyor. Belki odun taşır, ahırı temizler. Kim bilir, belki işimize bile yarar." Mehmet Usta bu fikri önce garip karşıladı ama sonra düşündü. Ayı gerçekten de güçlüydü ve uysal görünüyordu. Beyaz çizme dedikleri bu koca hayvan belki de köyün işlerini kolaylaştırabilirdi. Köylülere dönüp sordu. "Gerçekten bunu yapmak ister misiniz? Ama unutmayın, hayvan soğukta donmaktan kurtulmak için buraya geldi. Onu fazla yormayalım." Köy halkı bu fikri hemen benimsedi. Böylece beyaz çizme köyün maskotu haline geldi. İlk iş olarak köyün odunluğundan evlere odun taşındı. Ayı kocaman pençeleriyle odunları bir seferde kucaklayıp ev ev dolaştı. Köylüler bu durumu hem eğlenceli buluyor hem de işlerin hızla hallolmasına seviniyordu. Bir gün köydeki değirmenin taşlama kolu bozuldu. Köylüler bunu tamir etmek için uğraşırken ayı kolu büyük bir kolaylıkla kaldırdı ve yeniden yerine oturttu. Hasan dede bu duruma hayran kaldı. "Mehmet Usta, bu hayvan mucize gibi. Senin sobanı bırak, bu ayı başlı başına bir servet." Mehmet Usta ise ayıya bakıp gülümsedi. "Servet değil, dostluk," dedi. "Köyümüze bir ders oldu bu ayı. Belki de yardımlaşmayı tekrar hatırlatmaya geldi." Artık köy halkı, beyaz çizmenin Mehmet Usta'nın sobasının başına yerleşmesine ses çıkarmıyordu. Hatta bazı geceler köylüler sırf ayıyı görmek için Mehmet Usta'nın kulübesine gelir, ona patikalar örer, yiyecekler getirirdi. Mehmet Usta bu dostluğu her geçen gün daha fazla hissediyor, ayıyla olan bağını güçlendiriyordu. Ama bu huzur, kış bitip ayının gerçek yuvası bulunana kadar devam edecekti. Çünkü Mehmet Usta, bu büyük misafirin bir gün gitmesi gerektiğini biliyordu. Kışın sertliği yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Dağlardaki karlar yer yer eriyor, güneş biraz daha uzun süre görünüyordu. Köy,
Ayının varlığına o kadar alışmıştı ki herkes onu kendi hayatının bir parçası gibi görmeye başlamıştı. Çocuklar onunla oyunlar oynuyor, köyün kadınları ayının sevdiği yiyecekleri getirip bırakıyordu. Hatta Fatma teyze bile bir gün Mehmet Usta'nın kulübesine gelirken elinde bir kova bal getirmiş ve utangaç bir şekilde "Belki sever" demişti. Ama Bahar'ın kokusu Mehmet Usta'nın içindeki burukluğu arttırıyordu. Bir akşam kulübesinin önünde oturup ayıya baktı. Beyaz çizme sobanın başında uyukluyor, ara sıra hafifçe horluyordu. Mehmet Usta derin bir nefes aldı. "Beyaz çizme," dedi. "Burada ne kadar mutlu olduğunu biliyorum. Ama karlar eriyor. Senin asıl yuvan burası değil. Dağlara dönmen gerekiyor." Ayı, Mehmet Usta'nın sesindeki duyguyu anlamış gibi başını kaldırdı ve gözlerini ona dikti. Mehmet Usta, ayının bakışlarında bir şey hissetti. Sanki bu koca yaratık, onun söylediklerini anlıyordu. Elini ayının kalın postuna koydu ve içini çekti. "Sen gidince burası boş kalacak, biliyorum. Ama dostluk böyle bir şeydir. Bazen vedalaşmak zorunda kalırız." Ertesi sabah Mehmet Usta köylüleri topladı. Onlara ayının artık doğal ortamına dönmesi gerektiğini söyledi. Köy halkı önce itiraz etti. "Mehmet, bırak kalsın. O bize zarar vermedi. Biz de ona bakarız," dedi Hasan dede. Ama Mehmet Usta kararlıydı. "Beyaz çizme buraya donmaktan kaçıp geldi. Ama burası onun evi değil. Onu burada tutarsak hem doğasından uzaklaşacak hem de bir gün başka tehlikelerle karşılaşabilir. En iyisi kendi yuvasına dönmesi." Köylüler Mehmet Usta'nın sözlerini istemeyerek de olsa kabul ettiler. Ancak bu herkes için zor bir karar olmuştu. Çocuklar üzgün gözlerle ayıya veda etti. Kadınlar ona son bir kez yiyecekler hazırlayıp verdiler. Ayı, köylülerin vedasından etkilenmiş gibi görünüyordu. Sanki o da bu sıcak topluluğun bir parçası olmuştu. Mehmet Usta, köyün gençleriyle birlikte ayıyı dağdaki eski barınağına götürmeye karar verdi. Yola çıktıklarında köylüler aralarından bu koca dostu uğurlamak için kulübelerinin önüne çıkmış, sessizce el sallıyorlardı. Dağ yolu uzun ve zorluydu. Ayı, Mehmet Usta ve gençlerin desteğiyle eski yuvasına doğru ağır adımlarla ilerledi. Yol boyunca Mehmet Usta ayıya sürekli konuştu. "Beyaz çizme, bizi unutma, olur mu? Senin sayende köy daha sıcak, daha dostça bir yer oldu. Belki tekrar görüşürüz." Sonunda ayının eski barınağına vardılar. Büyük, derin bir mağara, onun soğuk günlerde sığınabileceği güvenli bir yuva olmuştu. Mehmet Usta mağaranın önünde durup ayıya baktı. Ayı bir süre arkasını dönüp gitmedi. Koca başını Mehmet Usta'nın omzuna doğru eğdi. Mehmet Usta elini kaldırıp onun tüylerini okşadı. "Hadi git beyaz çizme, burada mutlu ol." Ayı mağaraya doğru ağır ağır ilerledi ve sonunda mağaranın içinde kayboldu. Mehmet Usta ve gençler bir süre beklediler. Herkes sessizdi. Yalnızca rüzgarın sesi duyuluyordu. Mehmet Usta iç çekip köylülere döndü. "Eve dönelim," dedi. "Bu dostluk köyümüzün en güzel anısı olarak kalacak." Köy halkı ayının eksikliğini hissetse de onun köyde kaldığı süre boyunca birbirine daha yakın olduğunu fark etti. Beyaz çizme köye sadece yardım etmekle kalmamış, aynı zamanda dostluğun ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmıştı. Mehmet Usta'nın kulübesindeki soba yine yanmaya devam etti. Ama bu sefer sobanın yanında bir sessizlik vardı. Mehmet Usta her alevin cızırdayışında eski dostunu hatırlıyor ve içten bir gülümsemeyle "Beyaz çizmenin sıcaklığı bu kulübeyi hiç terk etmedi," diyordu. Baharın gelişiyle köyde yaşam hareketlenmişti. Karların erimesiyle yollar açılmış, insanlar tarlalarına dönmeye başlamıştı. Köyde herkes hala beyaz çizmeden bahsediyordu. Çocuklar onunla oynadıkları anıları anlatıyor, kadınlar onun işlerini nasıl kolaylaştırdığını gülerek hatırlıyordu. Mehmet Usta ise
kulübesinde sobasının yanında otururken ara sıra gözlerini dağlara diker, ayıyla geçirdiği günleri düşünürdü. Bir gün köy meydanında toplanan halk arasında bir haber yayıldı. Çobanlardan biri dağlarda büyük bir ayı gördüğünü, ancak bu ayının diğer ayılardan farklı olduğunu söyledi. "Yanıma yaklaştı," dedi çoban. "Ama hiç saldırgan değildi. Sanki beni tanıyormuş gibi bakıyordu." Köylüler çobanın anlattığının beyaz çizme olduğuna emindi. Mehmet Usta bunu duyunca hem sevindi hem de hüzünlendi. Demek ki eski dostu dağlarda mutlu bir şekilde yaşıyordu. Ancak onun yokluğu kulübede hissedilmeye devam ediyordu. Bir akşamüstü Mehmet Usta kulübesinin önünde oturmuş eski bir tabureyi tamir ederken uzaktan bir hareket gördü. Gözlerini kısarak dikkatlice baktığında dağdan gelen koca bir figürün yavaş yavaş köye doğru yaklaştığını fark etti. Ayağa kalktı, elini alnına koyup güneşin altındaki silüeti izledi. "Yoksa," diye mırıldandı. Gerçekten de gelen beyaz çizmeydi. Koca ayı yavaş adımlarla Mehmet Usta'nın kulübesine doğru ilerliyor, her zamanki ağırbaşlı ve sakin haliyle ona yaklaşıyordu. Köy halkı bu sahneyi fark edip meydanda toplanmaya başladı. Beyaz çizme kulübenin önüne geldiğinde Mehmet Usta'nın önünde durdu. Kocaman başını Mehmet Usta'ya doğru eğdi ve sanki selam verir gibi hafifçe homurdandı. Mehmet Usta eski dostunun yüzüne baktı ve duygulanarak gülümsedi. "Beyaz çizme, geri mi geldin? Yoksa sadece bir ziyaret mi bu?" dedi. Ayı sanki bu sözleri anlamış gibi sobanın yanına geçti ve eski yerine oturdu. Sobanın yokluğunu hissetmiş gibiydi. Köylüler bu sahneyi izlerken gülümsemeye başladılar. Hasan dede kalabalığın arasından seslendi. "Bak hele, dost dediğin böyle olur. Mehmet, bu ayı seni unutmuş mu sandın?" Mehmet Usta ise ayıya bakıp içten bir kahkaha attı. "Unutmamış Hasan dede, unutmamış. Bizim dostluğumuz kolay kolay bitmez." Beyaz çizme köyde yalnızca bir gün kaldı. Sanki eski dostlarını görmek için gelmişti. Köy halkı ona bal, meyve ve ekmekler ikram etti. Çocuklar onun postuna dokundu. O gün köy yine eskisi gibi sıcak ve neşeli bir yer haline gelmişti. Ertesi sabah beyaz çizme tekrar dağa doğru yola çıktı. Mehmet Usta onu uğurlamak için kapısının önünde durdu. "Yolun açık olsun dostum," dedi. "Ne zaman istersen buraya geri dönebilirsin. Kulübemin kapısı sana her zaman açık." Beyaz çizme koca başını bir kez daha eğdi ve ardından yavaşça dağlara doğru ilerledi. Onun ayak izleri karların içinde kaybolurken Mehmet Usta içini çekti ama bu sefer hüzünlü değildi. Çünkü biliyordu ki gerçek dostluk hiçbir zaman bitmezdi. O günden sonra Mehmet Usta'nın kulübesinde bir şey değişmişti. Sobanın yanında artık hep bir boşluk olmasına rağmen köy halkı ve Mehmet Usta'nın kalbinde beyaz çizmenin dostluğu hep var olmaya devam etti. Köyde herkes bu hikayeyi anlatır, çocuklar ise bu ayının nasıl bir kahraman olduğunu dinlerdi. Ve o kulübe yalnızca Mehmet Usta'nın değil, dostluğun ve yardımlaşmanın sembolü haline gelmişti.